Merhaba. Dünya. Hepimizin her zamanki gibi başladığı üzere. Bu aslında bir VM'den ziyade. Normalde yanımda taşıdığım netbook'tan. Daha az güçsüz olan bir makine, bu netbook'un saatlerce süren. Bir ömrü var, son derece taşınabilir ve gücünü kurmalı bir oyuncaktan alıyor. Yani sizin için gerçekten test derlemeleri yapacak olsaydım burada bir hayli vakit geçirirdik, pekala sanırım. Başlamaya mecburum, bir bakayım, Indie mi yoksa? Indie 2 ile mi devam etmeye karar verdim? Sanırım Indie 2, ha bu pek fark etmez. Söze mecburen. Döngüsel bağımlılık kavramıyla başlamak zorundayım, bir Linux sistemi İnşa ederken, eğer daha önce bir şeyler yüklediyseniz, genellikle ön koşul paketler olduğunu bilirsiniz, en temele indiğinizde bağımlılıklar döngüsel hale gelir, bir sistemi onu başlatacak. Bir USB veya caddesi gibi bir ön yükleme medyası olmadan kuramazsınız, ön yükleme medyasını da. Çalışan bir sistem olmadan oluşturamazsınız, biliyor. Çok eskiden, karanlık çağlarda delikti. Kartlarımız ve üzerine fiziksel olarak bilgi yazabildiğiniz kağıt şeritlerimiz vardı ya da. Altair'in önündeki o anahtarlar. Biliyorsunuz, hani şöyle açıp kapatabildiğiniz adres, işte değer, işte. Doğru düğme ve eğer yapacak saatleriniz varsa bir programı tam anlamıyla elinizde girebilirdiniz. Bu çok uzun zaman önce geride kaldı, artık. Biliyorsunuz, milyonlarca byte'lık verimiz var ve bir sistem bir araya getirirken, özellikle Linux from scratch gibi bir şeyle uğraşıyorsanız çokça karşılaşacağınız durum şudur. Diğer paketleri derlemeden önce bazı paketleri derlemeniz gerekir ve ana sistemden host parçaların hedef sisteme sızmasını önlemek için. Bazen aslında sisteme kurmayacağınız ama derlemeye temel alacağınız bir şeyler inşa etmeniz gerekir. Tüm bunlara geleceğiz ama söze döngüsel bağımlılık kavramıyla başlamamın sebebi 2 haftadır. İşte şu sırayla ele almak istediğim konular diyebileceğim güzel, doğrusal bir dizin hazırlamaya çalışmam, ancak her şey en temeline kadar döngüsel bağımlılıklarla dolu, bu yüzden bazı şeyleri açıklayacağız ve daha sonra bunun neden eksik veya yanlış olduğunu açıklamak için geri döneceğiz. Pekala. Yani döngüsel bağımlılıklar. Şimdi burada 4 tane. Şöyle diyeyim. Kendi kendini kaynak kodundan sıfırdan yeniden inşa edebilen bir Linux sisteminin derleme ortamı için 4 temel bile vardır. Bu 4'ü şunlardır. Bir çekirdek, kernel, bir C kütüphanesi, bir dizi komut satırı aracı ve bir araç zinciri, araç zinciri, tüm gömülü sistem meraklılarının bir derleyici, bağlayıcı ve make programı olarak adlandırdığı bir şeyleri gerçekten derlemenize yarayan derleme araçları setidir. Yine de bir sistem oluştururken kendi içinde kendini yeniden inşa edebilmek zorunda değildir. Küçük gömülü sistemler genellikle bunu yapmaz, dolayısıyla derleme zamanı paketlerinizde çalışma zamanı paketleriniz arasındaki döngüsel bağımlılıkları kırmanın bir yolu. Onları birbirinden ayırmak. Tamam, bunun geçmişi olarak yaptığım şeylerden biri. Uzun zaman önce, yaklaşık 15 yıl önce başlattım. Aboriginal Linux adında bir projeydi. Latince ab origine, yani en baştan kelimesinden gelir. Orada temel olarak şununla başladım. Linux from scratch ve şöyle. Düşündüm, kendi kendini kaynak kodundan derleyebilen en küçük ve en basit ortamı ne olabilir? Bahsettiğim paket kavramsal paketlerdi, ben bu 7 gerçek pakete kadar düşürdüm. Bunlar Linux çekirdeği. O zamanki mikrosilipsi, make baş, binutils, gecece ki bunları burada listeliyorum ve BusyBox idi. Bunu çalıştırabilmek için bir süreliğine BusyBox'un bakımını üstlenmek durumunda kaldım çünkü üzerinde çok fazla çalıştım. Bilirsiniz, eğer sedin GNU BusyBox sed ile değiştirmek istersem çalışmıyordu. Ben de onu öyle bir noktaya getirdim ki sort komutunu, mount komutunu güncelledim ve iş öyle bir noktaya geldi ki önceki bakımı yapan kişi projeyi birkaç yıllığına bana devretti, sonra Denis Vlasenko'ya devrettim. Ancak BusyBox, tüm komut satırı
Araçlarını tek bir paket içinde sunabilmek için yıllar boyunca çok fazla emek harcanmış bir projedir. Bu, yıllar süren çalışmayla ulaşılan açık bir hedefti. Diğerleri ise, o zaman kullandığım Binutils artı GCC artı Make'ydi, yani orada 3 paket vardı ve o arada o zamanlar BusyBox'un kabuğu Shell yerine baş kullanıyordum. Çünkü kendi kabuğunu güncellemeye hiç olmamıştı, 7. paketin BusyBox o zamandan beri kabuğu üzerinde bazı çalışmalar yaptı ve bugünlerde BusyBox As ile Scratch derlemek mümkün olabilir, bunu yakın zamanda denemedim. Binutils ve GCC'nin 2 paket olduğu eski bir GCC sürümüydü. Şimdi 5 pakete yayıldılar. Biliyorsunuz, yani modern paketlerle kurulan en basit sistem, eski sistemlerin olduğu kadar basit değil, eğlenceli işler. Linux bir süreliğine yine de Linux'tu. Bir ara Linux'u derlemek için Perl gerekiyordu. Çünkü Peter Anvin bunun 2.6.25 sürümünde gerekli olduğuna karar vermişti ve Perl'i derleme gereksinimi olmaktan çıkarmak için Yam'a göndermem birkaç yılımı aldı, en sonunda 2013 gibi bir tarihte. Bundan kurtulduk, pekala. Şimdi bir sistemi başlatmak için yapabileceğiniz en basit şeyle başlayayım. Çünkü yanlış. Bir bakayım, evet bende yok. Giriş dosyası yok, tamam, peki ne kadar basite ingeyebiliriz? İşte birinin çıplak donanım üzerinde Hello World çalıştırdığı bir sayfa, tamam mı? Bunu kolayca Google'da aratabilirsiniz veya şu URL'ye gidebilirsiniz, konuşmadan sonra. Girdiğim URL'lerin bir listesini paylaşacağım. Ama temel olarak yaptığı şey şu. Seri portun çıkış yazmacına output register tekrar yazan ve bunu bir dizge string üzerinde yineleyen küçük bir fonksiyonu var. Ardından bunu küçük bir assembly başlığı ve verileri doğru yere koyan bir bağlama betiyle link script özel olarak derliyor. Bildiğiniz şu işleri yapıyor, C kısmı için. GCC çevirici, özel bağlama betini çalıştıran bağlayıcı ve ardından bunu LEF formatından çıkartıp bir ikili dosyaya ikili kopyalayan Obijopi adlı bir program. Aslında LEF formatı biraz zip veya tar gibidir. Yürütülebilir verileri depolamak için kullanılan bir arşiv formatıdır, bu yüzden paylaşılan kütüphaneleri depolayan bir dinamik olarak bağlanmış programları depolayan bir LEF türü ve statik olarak bağlanmış programları depolayan bir LEF türü vardır. Temelde hepsi aynı arşivdir. Farklı başlık, header bilgilerine sahiptir ve bunun yaptığı sadece ham ikili veri yığınını ikili blob ikili formatta dışa aktarıp test bin dosyasına koymaktır. Ve yaptığım şeylerden biri de Hello Hardware Make SH dosyasıydı. Değinmem gereken bir diğer şey ise çapraz derleyici kavramı, ona geleceğiz, döngüsel bağımlılıklardan bahsetmiştim, eğer o makinede çalıştırdım. Make SH dosyasını çalıştırırsam ki yollar paths elbette farklıdır. Makemkrot. İşte burada. Bu aslında benim kullandığım makine. Mustakros. Make. Santim 2 çıktısı, şunu bir deneyelim. Şimdi, bu az önce programı derledi ve bir test bin oluşturdu, sonraki çalıştırma, run komutu onun çalışmasından kopyalandı. Burada Kemü sistem ARM'ye çağırıp ona Versatile makinesini söylüyoruz, bu Kemü'nün taklit ettiği ARM sistemlerinden biridir aranızda. Kemü'nün ne olduğunu bilmeyen var mı? Tamam, Kemü bir emülatördür, sanal bir bilgisayar oluşturan bir programdır. Makine ve içine beslediğiniz kodu çalıştıran yerleşik bir ön yükleyiciye sahiptir burada. Temel olarak bu dosyayı sanal belleğe kopyalayabilir.
Ve başlangıcına atlayabilirsiniz, biliyorsunuz. Eğer bilinen bir formattaysa, üzerindeki başlığı okuyup, ah bu bir ELIF dosyası, diyebilir. Temelde Obacopy'nin yaptığını ben yapacağım. Başlıktaki başlangıç bilgilerini kullanarak belleği kopyalayıp oraya atlayacağım. Burada Obicopy işlemini zaten yap. Bu yüzden çıplak donanım olan kernel test, bin argümanı temelde. Ona yerleşik ön yükleyicini kullanarak bunu sanal makinenin belleğine yüklemesini söyler. DAS no grafik, emüle edilmiş ekran. Kartınızın bit işlem çıktısını içeren bir pencere açmak yerine ki çalışan program ni yazdıysa o hani emüle edilen donanıma erişmeye çalıştı ve sürücüsü bunu yakalayıp pencereye yazdı ya. İşte bunu yapmak yerine sadece bir seri port olsun. Bu seri port QEMU programının standart giriş, SIT-IN ve standart çıkışına SIT-OUT bağlı olsun. Böyle QEMU standart girişine ne yazarsanız seri porta gider ve seri portu üzerinden ne gelirse, yani seri porta ne yazarsa bu QEMU'nun standart çıkışına gider. Böylece onunla aslında QEMU'nun standart girişi üzerinden etkileşime girebilirsiniz ve bu sayede emülatör örneklerini betiklemek için TCL kullanmak gibi şeyler yapabilirsiniz. Bu çok kullanışlıdır. M128M ifadesi sanal makineye 128 MB bellek takılması gerektiğini söyler. Bu ise temel olarak hangi anakartın emüle edileceğini söyler. Board kart, anakart, motherboard için kullanılan bir kısaltmadır temel olarak. Şu işlemciyi şuraya koy, belleği şu konuma yerleştir gibi bilgileri içerir ileride. Geleceğimiz cihaza yer alacak olan tüm o bilgiler, yani çekirdeğin, kernel, bu cihazları nerede araması gerektiğini bilmesi için gereken tüm o bilgiler gibi QEMU da benzer şekilde bunların emüle edilmiş sürümlerini nereye koyacağını bilmelidir. Biz ona bunun sanırım 90'lardan kalma çok eski bir RMI versatile anakart tipi olduğunu söyledik. Ve bu kısımda sadece ona bir ses cihazını emüle etmeye çalışma demendir. Çünkü bunu yaparsa standart çıkışı OSS'ye bağlanamadım gibi bir sürü hata mesajıyla doldurur ve bu durum sadece bunu istemiyorum, o yüzden bunu yaptığımda Hello World çıktısını alıyorum. Seri porta bir şeyler yazan sanal bir sistem başlattı ve sonra sadece döngüde kaldı. Tamam, bu bir makineye yaptırabileceğiniz ve çıktısını gerçekten görebileceğiniz en basit şeylerden biridir. Fanım çalışmaya başladı. Çünkü sistem şu an takılı kalmış durum. Bir CPU çekirdeğinin tam yükte olduğunu fark edeceksiniz. Bununla ilgili diğer eğlenceli şey ise şimdi size bunun neden yanlış olduğunu anlatacağım. Ve bunun yanlış olmasının sebebi 11 hadi ama buralarda bir yerdeydi. Yanlış olmasının sebebi şu. Gerçek seri donanım yalnızca belirli bir hızda çalışır. Biliyorsunuz, eğer sadece çıkış yazmacına yazıp durursanız dolabilecek bir UART tamponuna sahiptir. Oldukça hızlı bir şekilde verileri çöpe atmaya başlayacaktır. Yapmanız gereken şey, bir sonraki byte için hazırım veya değilim diyen bir bitin ayarlandığı bir durum yazmacını okumaktır. Bunu aslında Linux çekirdeği kaynak kodundan çekip alabilirsiniz. Şurada, şunun altında Delivers TT serial Amba L011C Zamanı bekleyip, yer açıldığında karakteri yazın, fark edeceksiniz. Donanımla konuşmaya çalışan bir sürücü. Emülatörün yapmadığı fazladan bir adım yapıyor, burada buna birkaç rastlayacağız ama bu PL011 konsol paçar fonksiyonuyla ilgili asıl eğlenceli. Bunun Linux ön yükleme sürecinin başlarında kesmeler, interrupts henüz etkinleştirilmeden çalışacak şekilde tasarlanmış bir Linux sürücüsü olmasıdır. Print konusuna ve çekirdek yapılandırmasına birazdan geleceğiz.
Bu şu anlama geliyor, Linux donanımın çoğunu henüz tam olarak ilklendirmeden önce çok erken aşamalarda bir şeyler yazdırmak isteyebilir. Yani eğer seri donanımınızın ne olduğunu ve nerede yapılandırıldığını biliyorsanız, temelde bu makroların ne olduğuna bakıp sabitleri yerlerine koyabilir ve herhangi bir yere yazdırma ifadeleri eklemenizi sağlayan bir veya iki satırı kesip yapıştırabilirsiniz. Bunu bir ön yükleyiciye veya erken ön yükleme aşamasına ekleyebilirsiniz, yazdırma ifadeleriyle print statements neredeyse her şeyi hata ayıklayabilirsiniz. Bu aslında cebinizde bulunması gereken güzel bir teknik, buna geri döneceğiz. Bununla ilgili diğer yanlış şey ise mümkün olan en basit Linux sistemini yapmaya çalışıyor ve açıkça görülüyor ki Hello World, asıl vaat edilen şeyi yapalım. Derlemek istediğim sürüm 4.10 ve buradaki internetin ne kadar yavaş olacağını bilmiyorum, evet. Buradaki ağ çok yavaş kalacak. Pekala. Bana 4.9, bu makinede en son ne zaman çekme, Paul, tamamdır. Döngüsel bağımlılıklar dışındaki diğer mesele ise en basit olanı tanımlamamız gerekecek. Size şu an göstereceğim bir Linux sistemini inşa etmenin en basit yoludur. Selam, ne yapıyorsun? Neredesin? 2016'dan kalma. Rastgele bir değil mi? Harika. Başka var mı bende? Bende bir sürü başka var, bak. İşte 3.5 burada. Tabii ki antik bir sürüm. Yine de hala aynı şekilde çalışıyor. Bitirdin mi? Evet. Burada 3.5 var, değil mi? Elbette bu antik ama hala aynı şekilde çalışıyor yine de. Bitirdin mi? Evet. Sunumdan hemen önce çok daha hızlı bir makineye geçmenin dezavantajı şu ki. Üzerinden geçtiğim o dikkatli kurulumum tam orada kaldı. Evet. 4.9, işte 4.9 burada, tamamdır. Sonuç olarak şuna indirgenecek bir yapacağız. Evet, hangisi? Biliyorum, tamam. Onu buraya koymuş muydum? Tabii, tamam. Bir çekirdek derlemenin arkasındaki teori. Her zaman şuna indirgenir, bir make config. Yaparsınız, bir make yapar ve ardından sonucu kurup ön yüklersiniz. Çoğu zaman çapraz derleme yapıyor olacağız. Yerel, native derleme ile çapraz derleme arasındaki farkı 1x86 açıklayacağım. Mevcut defconfig ile işe başlayacağız. Yani make help boru girip redefconfig derseniz, seçtiğiniz mimari için mevcut olanları listelemesi gerekir. Hala mı dosyaları çekiyorsun? Hayır. Çekmiyorsun. Hadi, yani burada 32 bit olan i386 defcon ve x8664 defconfig var. Hala dosyaları mı kontrol ediyorsun? Hayır. Etmiyorsun. Hadi ama işte orada 32 bit i364 defconfig var ki bu 64 bittir. Farklı bir mimari seçseydim ki arch dizininde bir sürü mimari var eğer. Make arch RMI seçseydim bir sürü defconfig elde ederdim ama şu an bunu yapmanın en basit yolu öncelikle çapraz derleme ile hiç uğraşmamak için mevcut mimariyle aynı mimari için derleme yapmaktır. Make x8664 defconfig komutunu vereceğim, orada bir alt çizgi var, sanırım oradan göremiyorsunuz. Cidden mi? Ah, işte oldu. Ve biter bitmez Make J8 diyoruz. Hadi ama yapabilirsin. Make J8. Ve bu epey bir çekirdek.
derleyecek. Bu biraz vakit alacak o sırada. Diğer pencerede ikinci pencereyi açma sebebim de buydu. Bir Hello World ikili oluşturalım. Şimdi. Çıkış yapmak, ekit yerine bunu yapma sebebim. Bunu PI'de 1 olarak çalıştıracak olmam. Bir çekirdek ön yüklendiğinde önce Kendisini belleğe yüklemek için bir ön yükleyicinin çalışmış belleğe yüklenip doğrudan çalışabildi. Birkaç durum vardır ama buna geleceğiz. Ardından çekirdeğin kart yerleşimini bilmesi gerekir, yani fiziksel belleği nerede bulacağını, eğer bir seri konsol kullanıyorsanız seri portu nerede bulacağını, YC cihazlarını nerede bulacağını, taranabilir veri yollarınız olsa bile hangi veri yollarının olduğunu ve onları nerede bulacağını bilmesi gerekir. Sistemin geri kalanını tarayıp USB'ye neyin takıldığını görmeden önce bile bazı başlangıç verilerine ihtiyaç, mesela USB denetleyicisi nerede? Sonra ilk programını yükleyebileceği bir kök dosya sistemine ve çalışacak İlk programa ihtiyaç duyar. Burada kurduğumuz küçük sistemde tüm bunları sağlayacağız. Bir initrmv kullanacağız ve statik bağlama yapılmış bir Hello World programını init olarak kullanacağız. Bunu gemi altında ön yükleyeceğiz, böylece temelde Hello World'ün farklı bir bağlamda çalıştığını görebileceksiniz. Bu, asıl yararlı olana geçmeden önceki ikinci işlevsizlik katmanıdır. Şimdi fark edeceksiniz ki asıl faydalı kısımlara geliyoruz. Bu makul bir hızda derleniyor. Bilirsiniz, bu 8 çekirdekli makinesi ve hala epey bir şey derliyor. Defconfig ile ilgili olan durum şu ki her sembol var dersiniz. Sadece Y olarak ayarlanmış 1164 sembol var. Aslında. Tamam, işte ayarlanmış olanların sayısı. 1252. Sembol. Ki bu da bir sürü şeyi seçiyor. Tabii ki tüm bu sembollerin üzerinden Tek tek geçmeyeceğiz, vaktimiz yok. Bunun yerine ne yapacağımıza gelecek olursak. Defconfig'i oluşturmak basit bir, ancak en basit sistemle sonuçlanmaz. Bundan daha kısa süreceğini düşünmüştüm. Sonrasında bunu paketlemek için şunu yapacağız. Şu küçük komutu uygulayacağız. Find boru sipiyor, o henekec boru gezip ve bunu yeni kök dosya sistemimizin bulunduğu dizinde çalıştıracağız. Bu dizinde yeni kök dosya sistemimiz bulunuyor. Gezip için paranteze aslında ihtiyacım yok. Sonra bunu bir üst dizindeki CPO GZ dosyasına yönlendiriyoruz. Böylece oluşturmuş olduk. Evet, sembolleri temizlemedim, strip yapmadım. Bu statik olarak bağlandığı için devasa boyutta görünüyor ve hatta için kaynak kodu bile var ama bu bizi rahatsız etmeyecek. Linux çekirdeği ön yüklendiğinde bir kök dosya sistemini bağlayarak işe başlar. Kök dosya sisteminin nerede bulunduğunu belirtmenin birkaç yolu vardır. Bir CPO arşivini doğrudan çekirdek ikilisine ikili statik olarak bağlayabilirsiniz. Bu arşiv, initrmv adı verilen bir dosya sistemi olarak belleğe çıkarılacaktır. Initrmv, daha güncel sürümlerde RAMS veya temp IFS'nin bir örneğidir. Yıllar önce bu konu hakkında belgelendirme yazmıştım, eğer tüm bunları
Okumak isterseniz dokümantasyona bakabilirsiniz. Bu sadece çok kısa bir özetti. CPU, TAR formatından daha eski olan. Ancak hala gayet iyi çalışan eski bir arşiv formatıdır. Bunu kullandılar. Çünkü daha basit bir yapısı var. CPU, TAR'dan önce gelen eski bir arşiv formatıdır ama hala gayet güzel çalışıyor, daha basit olduğu için. TAR aslında arka planda çok daha karmaşık. RAM'siye çıkarılan şey ise RAM tabanlı bir dosya sistemidir. 4 çeşit dosya sistemi vardır. Birincisi, X2 gibi alışık olduğunuz, geleneksel yöntem olan blok olanlardır. Burada formatlanmış sabit miktarda depolama alanı sunan bir blok cihazı var ve ne tür bir dosya sistemi olduğunu söyleyen ikinci bir sürücü aracılığıyla yorumlanır. İkincisi ise farklı isimlerle boru tabanlı, pipe bucket olanlardır. Bazen bunları A dosya sistemi ise buna başka bir örnektir. Burada temelde bir protokol konuşan başka bir programa bir boru, pipe üzerinden ulaşırsınız ve o diğer program dosya sisteminizi sağlar. Bu program Samba olabilir veya başka pek çok şey olabilir. Boru tabanlı olanlar illaki A dosya sistemi olmak zorunda değildir ama İnsanlar genellikle öyle düşünür. Mesele bunun seri bir protokol olmasıdır. Üçüncü tür ise RAM tabanlı dosya sistemleridir. Burada dosyalarınız bellekte saklanır. Temelde Linux disk ön belleği, disk cache, sayfa ön belleği, page cache ve denti. Ön belleği, dosyaların kopyalarını saklar. RAM tabanlı sistemlerde ise dosyalar doğrudan bu ön belleklerde tutulur. Dosya verilerinin kopyaları, hangi destekleyici depolama alanı, backing store, oraya giderken yoldadır çünkü daha hızlı ve sistem blok cihazıyla veya bu verileri ön bellekte saklar. Ön belleğin ucu tıkanmıştır, plug, boşaltılacağı, flush, baş yazdığınızda ki çekirdekte bunların iki örneği vardır, RAMs ve temp-ifs. Gidecek başka yeri olmadığı için orada kalır. Dosyaları sildiğinizde ise belleği serbest bırakır. Böylece aslında ne kadar kullanılıyorsa kendilerini otomatik olarak, muhtemelen duyduğunuz eski RAM disk, aslında RAM tabanlı bir dosyası olmadığını unutmayın, o, bir blok cihazına dönüştüren cihaz sürücüsüne sahip, blok tabanlı, bunu dev dizini altında dev RAM 0 veya benzeri, ardından o bellek bloğuna bakmak için bir mercek olarak X2 veya FAT gibi ikinci bir sürücü kullanırsınız. Onu belirli bir duruma sokmak için üzerinde bir formatlama programı çalıştırırsınız ve aslında belleğin bir kopya, başka bir bellek kopyalamış olursunuz. Bu pek verimli değil. Fakat iniTeremWeb doğrudan bir RAM tabanlı dosya sistemidir. Yani veriyi oraya çıkardığınızda doğrudan sayfa ön belleğine, page cache'e gider. Şimdi çekirdeğin derlenip derlenmediğine bakalım. Bakalım ne durumdayız. Hala derleniyor, o yüzden biraz daha teorik bilgi verelim. Döngüsel bağımlılık konusuna girmek istiyorum. Araç zinciri. İnşa ederken en büyük sorun şu: derleyiciyi derlemek için bir C kütüphanesine doğru formatta olması için içine dosyaları kopyalarsınız ve sonra ona ikinci bir sürücü aracılığı. Bu geleneksel, blok tabanlı bir dosya sistemidir. RAM tabanlı bir dosya sistemi değildir. Bu yüzden birçok insan bugüne kadar bunları hala karıştırıyor. RAM tabanlı dosya aslında çok daha bellek verimlidir. Çünkü blok tabanlı bir dosya sisteminde hem blok cihazında bir kopya vardır hem de sayfa ön belleğinde, page cache, başka bir kopya vardır. Yani aslında eski formatı kullanmak bellek açısından daha az verimlidir. Birçok kişi aradaki farkı hala anlamıyor. Dördüncü tür ise sentetik dosya sistemleridir. Bunlarda destekleyici bir de dosyaları okuduğunuzda veya yazdığınızda onlarla her türlü işlemi yapabilen bir sürücüyle konuşursunuz. Froch buna bir, sysdfs de buna bir örnektir. Sadece sürücü tarafından uydurulur. Sürücü bunu o an oluşturur. Yazdığınızda sürücü içindeki herhangi bir fonksiyonu çağırarak istediği her şeyi yapabilir. Gördüğünüz gibi bunlar aslında 4 farklı dosya sistemi kategorisidir ve genellikle bir sistem inşa ederken bu ayrımı bilmek faydalıdır. Çekirdek derlememiz bitti mi diye bakalım. Hala devam ediyor, o yüzden çekirdeğe bildirirsiniz. Biliyorsunuz, çekirdek ön yükleme yaparken bir CPU arşivini zaten sahip olduğu RAMs örneğine çıkartabilir ve buna iniTeremWeb denir. Linux herhangi bir RAM tabanlı dosya sistemi uygulamadan önceki eski yöntem ise yalnızca initrg, yani blok tabanlı sürüm olan başlangıç RAM diskine sahipti. Böylece bir RAM blok diski tahsis edebilir ve S2 imajı gibi bir şeyi alıp oraya kopyalayabilirdi. Tıpkı bir CD'den aldığınız bir ISO imajını gezip ile sıkıştırabildiğiniz gibi sıkıştırılmış bir X2 imajını da alabilirdi. Bunu RAM diskine kopyalayabilir ve ona bakmak için bir mercek olarak ISO 9660 sürücüsünü kullanarak bağlayabilirdiniz. Üçüncü bir seçenek olarak, eğer bu İkisini de sağlamadıysanız veya sağladıysanız bile içinden çalıştırılacak bir init
Programı bulamadıysa. Init içinde en üst dizinde. Init adında bir dosya arar. Çalıştırılabilir, ececutable, biti ayarlanmış. Bir dosya arar. Eğer daha uzağa bakmayı bırakır ve doğrudan T'de bir i başlatır. Daha eski olan RAM disk tabanlı olan da ise çekirdek daha uzağa bakmaya devam eder ve bir kök dosya sistemi bağlamaya çalışır. Eski RAM disk yönteminde ise farklı bir isim arardı, Linux RC gibi. Ki bu sadece tarihsel bir meraktır. O konuya hiç girmeyin. Ve init içinde main.c dosyasında Linux çekirdeği kaynak kodunda init main.c içerisinde start kernel fonksiyonu vardır. Linux çekirdeği kaynak koduna girip init main.c altındaki start fonksiyonuna bakarsanız Linux çekirdeğinin nasıl başladığını aslında adım adım takip edebilirsiniz. Çünkü asıl işi bu yapar. Çekirdek yedek plan, fallback olarak bir dizi farklı yere bakar. Sibin init dosyasını arar. etc init dosyasını arar, bin init ve eğer bunlardan hiçbirini bin ise h kabuğunu başlatır. Bu bahsettiğim baktığı üçüncü yerdir. Komut satırında bir root argümanı varsa bu bir blok cihazı, onu bağlar der. Ve sonra içinde bir init programı bulmaya çalışır. Bu eskiden beri gelen bir yöntemdir. Yedek kök dosya sistemi mantığıdır. İşte bunlar baktığı 3 farklı yerdir. Linux çekirdeğine söyleyebileceğiniz kök dosya sistemini bulabileceği yerler buralardır ve bu dosya sisteminin içinde bir init programınız olur, böylece çekirdek derleme işlemini tamamlamış olur. Üst dizinde Vmninu adında bir dosya bulunur, bu bir elif programıdır. Elif'in bir arşiv formatı olduğundan bahsetmiştim ve obudum numarasını görmüştünüz. İşte bu obudum numarasının bir varyasyonunu başlık ekleyerek arch x86 boot bızmage dosyasını oluştururlar. Fark edeceğiniz üzere bunu olduğunu söylemiştim. Çekirdek yapılandırma konularına gireceğiz. Şimdi yaptığımız şey şu, Kemü'ye gidiyoruz. Kemü. Bakayım, şunu yapmıştım. Yaptım. Evet. Evet, yani. Şu küçük numara, make j proc. Proc komutu size bu makinenin kaç işlemciye sahip olduğunu söyler. Eğer otomatik olarak bu makinenin seviyesinde bir SMP, simetrik çoklu işlem yap istiyorsanız doğrudan bunu kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz bu, bir komutu çalıştırıp çıktısını bir argümana dönüştürür, yani make. Proc, makinede ne kadar işlemci varsa otomatik olarak iş parçacığıyla make işlemini yap. Buna yarar, eğlenceli bir şeydir. Make yaptık ve sonra burada çıplak donanımdakine benzeyen çekirdek komut satırı var. Kemi bu sefer RMI yerine sistem i386 kullanıyor. Çünkü bir x86 dizüstü bilgisayar kullanıyorum. Aynı işi yapar, bir pencere açmak yerine. Bana standart giriş ve çıkış üzerinden bir seri konsol ver. Nok reboot ise sistem burada donanımı yeniden başlatmaya çalıştığında Kemi'yi yeniden başlatmak yerine doğrudan çıkış yapmasını söyler. Az önce derlediğimiz çekirdek imajı burada bulunuyor. Initted. Parametresi 1. Dosya alır. Bahsettiğim gibi initted. Başlangıç RAM disklerini kullanan daha eski bir ön yükleme mekanizmasıdır. Derleme aşamasında çekirde statik olarak bağlayabileceğinizi söylemiştim. Ön yükleyicinin bootloader çekirdeği genellikle sıkıştırılmış bir blok cihazı olan bir başlangıç RAM diski imajına yönlendirme yöntemi hala ön yükleyiciler tarafından bilinir ve çekirdekte bunu nasıl dinleyeceğini hala bilir. Bunun için ancak günümüzde yaptığı şey önce türünü kontrol etmektir, yani başlangıçta ETS2 veya benzeri bir şey yerine bir CPU imzası olup olmadığına bakar. Eğer kendisine sıkıştırılmış bir CPU imajı verdiğinizi tespit ederse tamam. Bunu bir RAM diskine RAMs çıkaracağım ve initter diğerine initermf kullanacağım der.
Böylece formatı otomatik olarak algılayıp şu an yaptığımız o arşivi alıp harici initer yükleyicisi üzerinden sisteme beslemektir. Bunu yapmamızın sebebi kök dosya sistemini her değiştirdiğimizde çekirdeği yeniden derlemek zorunda kalmamaktır. Çünkü eğer statik olarak bağlanmış olsa çekirdeği yeniden derlememiz gerekirdi ve bu da yavaş bir işlemdir. Ve son kısım ki orada hata yaptım, orada bir boşluk olmamalı. Şudur. Append. Bu Kemu'nun append parametresidir. Bu ek argümanları Linux çekirdeği komut satırına ekle demektir. Peki Linux çekirdeği komut satırı nedir? Yine şurada bir kaynak var, kernel.org doc. Büyük D ile Documentation, Linux çekirdeği kaynak. Kodundaki dokümantasyon dizinin çevrimiçi erişim yeridir. Linux çekirdeği kaynak kodu altında. Büyük D ile Documentation içinde yığınla dosya olan bir dizin var. Size daha önce Documentation, Filestems, Ramsr dosyasını göstermiştim. Bu dosya Rams hakkındaki dokümantasyondur. Şimdi şuna bakalım, yerini yakın zamanda değiştirdiler. Artık şurada. Tamam, 4.0 ile 4.10 sürümleri arasında. Yerini değiştirmişler, şu an farklı bir yerde duruyor. Ama eski hali hala burada, bir alt dizine taşınmış olsa da dosya da aynı. Kernel parameters dosyası. Çekirdeğe bir şeyler yaptırmak için komut satırında kullanabileceğiniz tüm anahtar kelime değer isimlerini listeleyen çok kullanışlı bir dosyadır. Yapılandırma sembollerinde olduğu gibi. Bunlardan da çok ama çok fazla var. Ve çoğuna pek ihtiyacınız olmaz. Sağlamanız gereken temel olanlar ise şunlardır. Gerçi bu da yanlış. Eğer bir seri konsol kullanıyorsanız, konsole yazıp yanına kullandığınız seri cihazın adını eklemek isteyeceksiniz. Ve yazmanıza gerek yok. Yazarsanız çekirdek bunu algılayıp o kısmı keser. Ama genellikle sadece cihaz adını yazarsınız. Hangi seri cihazın seri konsola bağlanacağını tanımlamanız gerekir. Aksi takdirde herhangi bir konsol çıktısı alamazsınız. Buradaki panik bir ifadesi ise, eğer çekirdek, kernel paniğe kapılırsa, donup kalmak yerine şu kadar saniye sonra yeniden başlat anlamına gelir. Kemu'nun çıkış yapmasını sağlar, bu da burada çok daha kullanışlıdır. Şimdi bu büyük komut çağrısını alıyoruz ve başlatıyoruz, bu hata verecek çünkü bu makinede kök dosya sistemi başka bir yerde. Ama biz az önce derledim. Dosyayı kullanalım. Yani az önce oluşturduğumuz root cpo gz dosyasını. Hadi şuraya geri dönelim ve root cpo gz diyelim, şimdi birazdan çıktı. Almamız lazım, hadi. Ama selam, bu makinede Kemu bozuk mu? Tamam. Sen çok daha hızlı bir makinesin ama ben asıl kurulumu yaptım. Makineye geri döneceğim çünkü bu böyle. Ay evet, bu yanlış olurdu, muhtemelen sebep bu. Panikleyecek kadar bile ilerleyemedi. Bu yüzden hiç denemedi bile. Kemu sistem x86-64'ten çık. Evet, bu çok daha iyi oldu, teşekkürler. Burada göreceğiniz üzere bir sürü ön yükleme mesajı var. Ne yapıyorsun? Saat kaynağı TSC'ye geçti, evet bunu gördüm. Hadi ama ön yüklemeyi bitirmelisin. Burada Kemu'nun tuhaf bir sürümü mü? Evet, öyleymiş, asenkron olarak. Ön yükleme yapıyordu, bu yüzden. İşlemden sonra konsol mesajlarını vermek. Dediğim gibi, bunu inşa etmek çok basit ama neredeyse işe yaramaz. Çekirdeği küçültmemiz, kullanıcı alanını büyütmemiz gerekiyor. Peki, kullanıcı alanını büyütmenin
Bir sonraki yolu. Burada elimde ne? Olduğuna bakarsak, BusyBox'un bir kopyasını. Buraya indirdim, check it out ve yapacağım şey. Config pref'i kullanmak, yani. Make config. Komutunu çalıştıracağım. Aranızda hiç Linux çekirdeği Yapılandırmamış olan var mı? Tamam, Linux çekirdeğini yapılandırma kısmına geleceğiz ama BusyBox aslında Çekirdek yapılandırma. altyapısını kopyaladı. Bu yüzden Make menü. Config dersem, imleci yukarı aşağı. Kaydırabileceğim etkileşimli bir yapılandırma. Programı açılır, bir menüye girmek için. Enter'a bir sembolü seçmek veya seçimini kaldırmak için boşluk tuşuna basabilirim. Bazen yıldız, ne ve boşluk arasında. Döngü yapar, buradaki M harfi. Çekirdeğe statik bağlama yapmak yerine modül. Eğer modüllerin ne olduğunu Anlamıyorsanız şimdilik kullanmayın. Modüller onlara gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda öğreneceğiniz bir üst seviyedir. Temelde şu anlama gelir, çekirdek. Ön yüklendikten sonra ona işte kod parçası diyebilirsiniz. Insmod ModProbe programını kullanarak bu modülü çekirdeğe yerleştir dersiniz. Ayrıca ona bu modülü çekirdekten çıkar da diyebilirsiniz. Bu noktada modülü sizden gizler ancak belleği boşaltmaz. Tabi çekirdeği insanların pek tercih etmedi. Bir şekilde yapılandırıp ekstra bir bayrak eklemediyseniz ki bu işlemden sonra çekirdeğiniz tainted lekelenmiş olarak işaretlenir. Bunu yaptıktan sonra bir hata raporu gönderirseniz çekirdek geliştiricileri sizi Açıkça görmezden gelecektir. Evet, çünkü çalışan bir çekirdekten parçalar çıkarmak asla tam olarak güvenli bir şekilde yapılabilecek bir şey değildir. En azından bunun yapılabileceğine kendilerini ikna etmiş değiller ve bunu istemiyorlar ama Red Hat gibi şirketlerden büyük miktarlarda para alan ve sistemin bakım için bile asla çevrim dışı kalmaması gereken yerler bunu yapmanıza bayılırlar. Geliştiricileriyle programı temelde sadece bir şeyleri yapılandırma yoludur. Yeni çekirdek yapılandırmasını kaydetmek İstiyor muyum? BusyBox'a gidersem ve BusyBox Make menü config dersem burada da benzer bir menü yapılandırması var. Burada gördüğünüz GNU Coreus paketinde bulunan ve tamamen yeniden yazılmış şeyler var, işte görüyorsunuz. DOS2 Uni komutunu istiyor musunuz? dfdisk boş alan komutunu istiyor musunuz? Ayrıca şu özelliklere sahip olsun mu diye. Bir sürü alt seçenekleri var. Bu işi ben yürütürken, maintaining. Şöyle bir politika izlemiştim. Evet, birçok pakette make help komutu aslında size çeşitli Make hedeflerini sunacaktır, bu bilinmesi İyi bir şeydir. Girep YP ile ilginizi çekenleri bulabilirsiniz. Adında config olanları bulabilirsiniz, defconfig. Varsayılan yapılandırmadır. Hatırlarsanız. Çekirdek tarafında x8664 defconfig yapmıştık. Peki, BusyBox'ta Make defconfig temelde mantıklı olan her şeyi etkinleştirir. Tuhaf hata ayıklama, debugging işlerini açmaz, doğru başlık dosyaları, headers. Yüklü değilse derlenmeyecek şeyleri açmaz. Ancak eğer bu bir özellikse onu etkinleştirir, bana yapabildiğimiz hemen hemen her şeyi içeren bir yapılandırma ver der. Yani bu alabileceğiniz en büyük BusyBox'tır. Sonra Make menü config'e girip boyutunu küçültmek için bazı şeyleri kapat. Genellikle menü config tabanlı herhangi bir sistemde iki başlangıç noktası vardır. Alnojo config ve alias config. Alnojo config şudur. Temelde menü config'e girip kapatılabilecek her şeyi kapatsaydınız oluşacak yapılandırma buydu. Alias config ise bunun tam tersidir. Açılabilecek her şeyi açar. Defconfig'in BusyBox alias config'ten farklı olmasının sebebi BusyBox alias config'in biraz çılgınca olması. Aklı başında hiçbir insanın istemeyeceği şeyleri bile açmasıdır. Üstelik genellikle sisteminiz ne olursa olsun çalışmayacaktır çünkü o tuhaf hata ayıklama işlerinden bahsetmiştim. Bu yüzden Make bir başlangıç noktasıdır. Ben de öyle yaptım. Make defconfig komutunu çalıştırdım ve ardından derlemeye geçiyoruz. Bu işlem, çekirdek, kernel uzun sürmeyecektir. Bunun bir yayın sürümü, relase olup bilmiyorum, rastgele bir git anlık olabilir ama yine de çalışmalı. Daha derlemiştim, eğer gerçek bir sistem, mutlaka bir yayın sürümü kullanın, tamam mı? Sonra make help ile install kısmını buluyoruz, girip burada config pref'i var. Yani make config pref'i diyerek
Burada PWD, mevcut dizini veren çevre değişkeni / Valrus gibi orada olmadığını bildim. Rastgele bir isim veriyorum. Henüz var olmayan bir dizine kurmasını söyledim ve o da bu yeni dizinin içini doldurdu. Oh. Evet, sabah 03:30'da kalkmamı gerektiren o gece uçuşu dündü. Şimdiye kadar toparlanmış olmamı beklersiniz. İşte bu yüzden. Böyle oldu. Tek boynuzlu atları okyanusa kovalayan. İçecek bu, berbat bir şey. Tamam. Şimdi bu popüler dizine dönelim, hani kimsenin artık kullanmadığı o eski Linux RC adından. Bahsetmiştim ya. Zamandır var ve tüm o eski dosyalarını henüz tam olarak temizlemiş değil. Şimdi yapacağım yine aynı. Find numarasını yapıp çıktığı şuraya aktarmak. Scipio, Henekeç, o kısmı asla hatırlayamıyorum. Bunun dokümantasyonunu hatırlamak zorunda. Kalmamak için bizzat ben yazdım. Evet. Tamam. Pekala, bunu gezibe aktaralım. Buna root 2 Scipio, GZ diyelim ve şimdi yaptığımız şey daha önceki Kilkemü sistem x8664 komutunu alıp imleci yukarı kaydırarak ona şunu söylemek. Bunun yerine BusyBox root 2 Scipio GZ dosyasını kullan. Şimdi küçük bir ayrıntı daha ekliyoruz. Dinit bin sh. Yani dediğim şu, adı olan bir dosyayı aramak yerine init içindeki init dosyasını aramak yerine init programın olarak bu dosyaya bak. Dinit adı RAMs yerine RAM diskleri kullandığımız zamanlardan kalmadır ama ikisini de dinler. Yani şimdi olması gereken yine o aynı uzun ve karmaşık ön yüklemeyi yapması. Hayır, yapmadı. Neyi? Yanlış yaptığımı biliyorum, onu olarak bağlamadım. Pekala, biraz daha açıklama yapmam gerekiyor. Burada olan şu. Ön yükleme başarısız oldu. Sonunda sistem, panik çekirdek paniği durumuna geçti. Free Unuset kernel memory kullanılmayan çekirdek belleği serbest bırakılıyor, mesajı, init. Başlatılmadan önceki son mesaj, farklı parça serbest bırakılıyor. bin.sh dosyası yürütülemedi. Hata kodu 2. Eğer merak ediyorsanız. Hata kodu 2 usr include as generic ernobe base dosyasında ennoent olarak geçer. Yani bu durumda ennoent. Böyle bir dosya veya dizin yok demektir. Ama sh orada, evet, ancak dinamik. Bağlayıcı, dinamik linker. Orada değildi çünkü onu statik olarak bağlamayı unuttum. Netice itibarıyla sh dosyası BusyBox'a bir sembolik bağlantıdır, symlink. BusyBox ise dinamik bağlanan bir dosyadır ve aradığı ilk şey aradığımız dinamik bağlayıcı olan bu dosyadır, yani aslında yürüteceği asıl program budur ve ardından bu program ona ilk argüman olacaktır. Bu biraz şuna benzer, bir kabuk Betty shell script yazdığımda başında diyez ve ünlem işareti shebang ile asıl çalışacak şeyin yolu bulunur. Ardından asıl çalışan uygulama bunu bir argüman olarak alır, böylece Perl, Python veya kabuk bu Betty'yi yorumlayabilir. Dinamik bağlanan Elif ikilileri de aynı şekilde çalışır, önce bir dinamik bağlayıcı programı çalışır ve kütüphane arama yolundaki tüm diğer kütüphaneleri belleğe yükler. Dosyadaki tüm referansları bunlara bağlar ve ardından başlangıç noktasına atlar. Temelde şunu söylüyordu, bu yanıltıcı. Hata mesajı, yani böyle bir dosya veya dizin yok ifadesi, bu dosyanın dinamik bağlayıcının orada olmadığını söylüyordu. Elinde sadece bir sayı vardı. Sayı sorunun ne olduğunu söylüyordu ama hangi dosyada sorun olduğunu söylemiyordu. Bu tür bir durumla karşılaştığınızda zamanla bu tür şeyleri hata ayıklamayı öğreniyorsunuz. Tamam, tekrar derliyoruz ve bu sefer
Tekrar deniyoruz. Zamanı. Make Kilian, Make. Make Kilian yapmama gerek yok. Aslında ama komutu hatırlayamadım, bu yüzden elde eflaks. Statik make. J8 evet. Pekala tekrar derliyoruz. Ve bittiğinde bizi box dosyasının statik Olarak bağlandığını test edebilirim. O derleme yaparken. size birkaç ilginç web Sayfası daha göstereyim. Evet, initer dile. Normal olan arasındaki fark nedir? Güncel çekirdeklerde pek fark. sanırım bir initeren web artık. Init komutuna geri dönebiliyor. Bu 4.6, 4. Sürümleri gibi epey yakın bir zamanda. Geçen yıl içinde eklendi. Eskiden init. Sadece çekirde, bir blok aygıtını bağlarken. Hangi init'i arayacağını söylerdi, yani. Üçüncü aşamada, root dosyasını arar. Statik olarak bağlanmış bir initeren web bulamazsa. Ve harici bir initer imajı da bulamazsa. Yani initeren web veya initer içinde. Hiçbir şey yoksa. Deneyeceği üçüncü şey bir blok aygıtını bağlamak olurdu ve init. Burada devreye girerdi. Gördüğünüz gibi BusyBox derlendi. Ve şimdi BusyBox dosyasını kontrol statik olarak bağlandığını görebiliriz. Pekala, şimdi tekrar deniyoruz. Eskiden sadece o blok aygıtı için geçerliydi. Initeren web'se hangi init'i araması gerektiğini söylemek için diğer argümana ihtiyacınız vardı. Tamam, sanırım bu durum yakın zamanda değişti, yani init diyebilirdim. 4.9 çekirdeği kullanıyorum, o yüzden deneyebiliriz bakalım, bu şekilde. Olacaktır. Az önce size neyi gösteriyordum, durun. Düşüncemi tamamlayayım, Üzerinde çalışmayı bıraktığım o sistemde. Epey dokümantasyon yazmıştım. Yine de buna 15 yılımı verdim ve hala hakkındaki soruları yanıtlıyorum. Aborijinal Linux'ta mottomuz şuydu, biz çapraz derliyoruz. Böylece sizin yapmanıza gerek kalmıyor. Bu sistem, kendi kaynak kodundan kendisini tekrar inşa edebilen ve altında sıfırdan Linux inşa edebilen. En küçük, en basit geliştirme bu da kema altında istediğiniz her şeyi. Bir daha asla çapraz derleme yapmak zorunda kalmadan. Yerel olarak, nativeli derleyebileceğiniz anlamına geliyordu. Çapraz derleme çok zordur. Bunun için dokümantasyon yazmıştım. Gruba dağıtmak istiyordum. Çapraz derlemeye giriş niteliğinde. Bir yazı kaleme almıştım. Çapraz. Derleme üzerine, temelde çapraz. Derlemenin ne olduğunu ve neden zor olduğunu açıklayan bir yazı. Oldukça nazik bir dille yazıldı çünkü amacı insanları çapraz derlemeden korkutmak değildi. Çapraz derleme yapmak zorundasınız. Üzüntülerinizi paylaşıyorum, işte yolu gibiydi. Çapraz derlemeden kaçınabiliyorsanız. Kaçının, çünkü çapraz derleme gerçekten berbat bir iştir. Elinizde iki farklı bağlam, iki set başlık, header dosyası var. Biri üzerinde derleme yaptığınız ana sistem, diğeri ise hedeflediğiniz sistem için. İki ayrı kütüphane setiniz var. Biri derleme yaptığınız sistem, hedef sistem için. Configure, make, install şeklindedir ve configure komutu, üzerinde derleme yaptığınız sistem hakkında sorular sorar ve bunları hedef sisteme uygulamaya çalışır. Bunlar iki farklı sistem olduğunda no configure süreci yanlış sorular soruyor demektir. Biliyorsunuz. Çapraz derlemenin yaklaşık yarısı. Autoconf'a nasıl yalan söyleyeceğinizi veya onu nasıl durduracağınızı bulmakla geçer. Çünkü o sürekli şöyle, hadi küçük bir test uygulaması dosyası oluşturayım ve ne çıktı verdi. Çapraz derleme yaparken bunu yapamazsınız. Çünkü oluşturulan dosya bu sistemde çalışmaz. Zaten çapraz derlemenin olayı da budur. Ve derleme sisteminizde, eğer yerel olarak bir başlık dosyası oluşturan bir şey inşa ediyorsanız, biliyorsunuz, çoğu zaman kod üretmek veya daha sonra derlenecek kodu düzenlemek için küçük bir C programı çalıştırırsınız. Bu yüzden yerel bir derleyiciye, yani bir ana sistem derleyicisine, host compiler ihtiyacınız vardır, ayrıca hedef için. Derleme yapacak bir hedef sistem derleyicisine ihtiyacınız olur. Böylece iki ayrı bağlamınız olur ve bunları ayrı tutmanız gerekir. Ana sistem, bazı parçaların hedef sisteminize sızmasını engellemelisiniz. Sonuçta yaptığınız şey, birçok farklı hedefte yerel olarak derleme yapmaktır. Spark üzerinde denedim, PowerPC, her birinde farklı hatalar buldum ama bu sorun değil. Bunların sayısı doğrusaldır. Ancak çapraz derleme yaptığınızda durum farklıdır.
Şu sistemden bu sisteme çapraz derlemeyi denedim ve her sistem ikilisinde farklı hatalar aldım. Yani bu, ana sistem sayısı çarpı hedef sistem sayısı kadardır. Dolayısıyla test yükünüz bir anda katlanarak artar. Alanı katlanarak genişliyor ve ardından geliştiricilerin sadece yaklaşık %2 çapraz derlemeyi gerçekten umursadı gerçeği var. Biliyorsunuz. Debian deposunda 40.000'den fazla paket var, belki bunların sadece 1000'i en iyi ihtimalle çapraz derlenmiştir. Yani çapraz derleme yapılabilecek bir şeydir ancak bu projenin asıl amacı şuydu. Emülasyon altında yerel derleme yapmak çok daha kolaydır. Benim yaptığım numara ise şuydu. Bir disk başlattım ve ona Qemu'nun emüle edilmiş ağı üzerinden ana sistemde çalışan çapraz derleyiciyi çağırmayı öğrettim. Böylece çalıştı, tek bir başlık dosyası seti vardı. Başlık bilgileri disk derleme düğümüne gönderilmeden önce ön işlemeden geçiriliyordu. Bağlama linki yürüdü çünkü emülatörün içinde gerçekleşiyordu. Yükleyebiliyordum, böylece bağımlılık tanımlama mekanizmam düzgünce çalışıyordu. Ancak derlemenin asıl ağır yükü emülatörün dışına işlemci gücünün ucuz olduğu ve SMP erişimimin olduğu bir yere taşınmış oldu. Biliyorsunuz, bu yaptığım eğlenceli bir şeydi, uzun süre bununla uğraştım ve şimdi geri dönüp çekirdeğe bakalım. Bu konunun biraz dışında kalıyor ama hakkında okumaktan çekinmeyin şu an. Asıl üzerinde çalıştığım şey Makerut adlı bir projedir. Aboriginal Linux'un yaptığı temel şeylerden biri kendi çapraz araç zincirini ve kendi yerel araç zincirini inşa etmekti. Şu anda Muslips'i geliştiren Rich Felker tarafından oluşturulan Mustakrosmake adında bir proje var. Bu sadece çapraz derleyiciler değil, aynı zamanda yerel derleyiciler de oluşturan bir araç zinciri oluşturucusudur. Mesela Buildroot'tan bir türlü alamadığım bir şeydi. Çapraz derleyiciler oluşturuyoruz ama yerel derleyiciler oluşturmak istemiyor. Crosstool çapraz derleyici oluşturur ama yerel derleyiciler oluşturmak istemez. Çapraz derleyiciler verirdi. Yerel derleyiciler vermezdi. Çapraz derleyici bulabilir. Yer vardı ama sonuçta elde. Sistem içinde bir şeyler inşa etmek istesem, İçine yükleyebileceğim bir derleyicim olmazdı. Onları başka yerlerden ayıklamam gerek. Debian'ın desteklediği tüm hedefler için yerel derleyicileri var ama bunlar Debian'a bağımlı, dinamik olarak bağlanmış durumdalar. Statik olarak değil, dinamik olarak bağlı. Glib'nin kurulu olması gerekirdi ve bu da sıkıntılıydı. Ama şimdi elimde bana yerel derleyicileri gerçekten verecek bir paket var. En baştan başladım ve davranabileceğimi fark ettim. Bir kök dosya sistemi inşa et. Bir kabuk betidir, shell script. Çekirdek yapılandırmasını anlattıktan kısa bir süre sonra biraz daha detaylı değineceğim, daha basit bir kök dosya sisteminin nasıl yapılacağını, temelde bu kabuk beti, bu dizinlerden birini doldurur, sonra siz bunu CPO ile paketleyip bir RAMs üzerinden çalıştırırsınız. Ve bu size güzel bir başlangıç sistemi sunar. Böyle bir şeye sahip olduğunuzda, onu Ext2 veya Squash EFS olarak tekrar paketlemek isterseniz, man sayfasını okuyabileceğiniz bir MKS aracı mevcut. Bunu nasıl yapacağınızı da, temelde diğer dosya formatlarından biri için bir dosya sistemi oluşturmak, ya MKS ya da TAR gibi çalışan, Genert 2FS gibi bir aracı çalıştırmaktan ibarettir. Şu dizini al, şu çıktı dosyasına yaz dersiniz. O da her şeyi dosya sistemine yerleştirir. Ya da bir loopback aygıtı bağlayıp onu bir dosya olarak biçimlendirirsiniz. Ardından o dosyayı bir dizilmiş gibi bağlayıp içine dosyaları kopyalarsınız. Şeyi yapabilir ya da alternatif olarak bir loopback aygıtı kullanabilirsiniz. Burada loopback aygıtlarını bilmeyen var mı? Tamam, loopback aygıtları eğer bir blok aygıtı dosya sistemi oluşturmanız gerekiyorsa bunu root olarak yapmalısınız. Şöyle ki, bakalım dd if dev 0 of deneme imgbs1m kant 256 diyelim. Böylece 256 megabaytlık büyük M ile yazalım, bir dosya oluşturalım. Bu komut 256 megabaytlık deneme img dosyasını oluşturdu. Ardından bunu biçimlendirebilirim. Evet, haydi. İşte oldu. Sonra mount olop deneme img diyebilirim. Tabii bunun için bir dizin oluşturmam lazım. Mount olop deneme img diyerek belirlediğim dizine bağlarım.
İşte bu kadar. Ve artık o dizin. O dosya sistemidir. Lopbak aygıtı. Özel bir blok aygıtıdır ve temelde bir tür mercek görevi görür. Hani X2 için. Bir blok aygıtına dosyalarla dolu bir dizin gibi bakmanızı sağlayan bir mercektir demiştim. İşte bu sürücü de bir dosyaya bakmanızı ve onun bir blok aygıtı gibi görünmesini sağlar. Böylece çekirdek onu bir diskmiş gibi işleyebilir. Bir blok aygıtı gibi görünmesini sağlar sistemde. Develop 0 veya Develop 1 olarak görünürler. Bunlardan bir sürü vardır. Biliyorsunuz, bugünlerde bunlar dinamik olarak oluşturuluyor, eskiden gibi statik bir sayıdaydılar. Artık dinamik olarak tahsis ediliyorlar. Önceden statik olarak tahsis edilirlerdi. Şimdi ise ilk birkaç tane ayırıp siz talep ettikçe dinamik olarak yenilerini ekleyerek orta yolu buldular. Aslında losetup develop 0 komutunu çalıştırabilirsiniz, sanırım varsayılan olarak. Size neyle ilişkili olduğunu söyleyecektir. Mesela develop 1 dersem, herhangi bir şeyle ilişkili olmadığını söyle. Fakat develop 0 şu dosya ile ilişkilendirilmiş durumda. Arka planda yaptığı dosya adını lop aygıtıyla ilişkilendirmek için losetup çağırmaktır. Eğer merak ediyorsanız, losetup için bir man sayfası mevcut. Ardından sistemi ayırdığınızda unmount komutu şunu fark eder. Bu bir lopbak aygıtı ve o lopbak aygıtının dosya ile ilişkini kesmek için losetup d komutunu çağırır. Şunu yapabilmemdir. Şunu yapabilmemdir. Buraya bir dosya kopyalayabilirim. Örneğin 2txt dosyasını subar dizinine atarım. Ve sonra subar dizinini ayırabilirim unmount. Ardından deneme img dosyasını gezip ile sıkıştırabilirim. Böylece az önce 256 MB boyutunda sıkıştırılmış bir X2 imajı oluşturmuş oldum. Eğer blok aygıtı imajları oluşturmak istiyorsam temel prosedür budur. Şimdi bu yöntem normal blok aygıtları için işe yarar ancak flash bellekler için yaramaz. Flash bellekler tam olarak blok aygıtı sayılmazlar. Çünkü flash'ın çalışma prensibi farklıdır. Normal blok aygıtlarının yazma hassasiyeti 512 byte veya bugünlerde 4K civarındadır ve dosya sistemlerinin blok boyutu da genelde 4K kadardır, yani bu birimlerle güncelleme. Eğer altta yatan donanımınızın güncelleme hassasiyeti dosya sisteminin blok boyutundan daha büyükse, işler ters gider. Çünkü flash belleğe her yazma yaptığınızda flash bellek aslında 128K'lık bir yığını güncelliyordur. Siz ise 4K'lık sektörler yazdığınızı sanıyorsunuzdur. S3 günlükleme, journaling sisteminiz var. Şöyle, tamam, bu verileri günlüğe yazalım. Sonra sadece bu sektörü güncelleyelim ondan. Öncesine veya sonrasına hiçbir şey yazmadık. Bunu takip etmemize gerek yok ve tüm bunları tek yapmamız gereken günlük, journal, bu bize hangi değişikliklerin ortasında olduğumuzu söyler. Ancak sonra sistemi tekrar bağlamaya çalıştığımızda bir bakmışız ki tüm dizin gitmiş. Çünkü o 4K'lık veri 128K yığınının tam ortasındaydı ve güç kesintisi nedeniyle her şey sıfırlandı. Geri de yazılamadı. Ve hoppa. Flash dosya sistemin bozuldu. Bunun sebebi, flash belleklerin silme haberdar olmayan bir dosya sistemi türü kullanıyor olmandır. Bu sık rastlanan, kötü bir durumdur. Bu yüzden, flash belleklerde kullanılmak üzere tasarlanmış, günlük yapılı dosya sistemleri, Log Structured File Systems vardır. Bunların yaptığı ilk iş, blok aygıtına özel bir GCLO kontrolü göndererek şunu sormaktır. Senin blok yapın nedir? Güncelleme boyutun ve hizalaman nedir? Silme blokların nerede? Böylece her güncelleme yapıldığında tüm bir silme bloğu güncellenir. Verileri silme bloğuna öyle bir paketlerler ki gereksiz yazma işlemlerinden kaçınırlar. Biliyorsunuz, eğer verinin sadece küçük bir kısmını güncellediysek tüm bloğu tekrar yazarak donanımı yormak istemeyiz. Tüm her şeyi silip yeniden yazmak yerine verileri diske round robin dönüşümlü yöntemiyle yayarız. Daha iyidir çünkü flash belleklerin yazma ömrü vardır ve zamanla dolayısıyla tamamen farklı bir şekilde çalışırlar. Eğer bunlardan birini normal bir blok aygıtı veya bir lopbak aygıtına bağlamaya çalışırsanız, silme bloğu boyutunun erase blok size ne olduğunu çözemiyorum, bu dosya sistemi bir parçasıdır, başarısız oldum der ve bağlanmayı reddeder. Bu yüzden, eğer böyle bir sistemi blok aygıtı
gibi bir şey üzerinde simüle ediyorsanız. Sanırım bugünlerde sürücüye ek bir, o seçeneği silme bloğu boyutunu şu boyuttaymış gibi varsay diyebiliyorsunuz. Böylece daha sonra FlashFile'le kopyalayabileceğim bir flash dosya sistemi oluşturabilirim. Ama bu başlı başına bir alan, artık bunu araştırmanız gerektiğini biliyorsunuz ancak. Burada makul bir detayla bunu anlatamam. O arada geri dönersek. Bir sürü pencere açtım değil mi? Hangisi doğruydu acaba? İşte burada. Kurulumu yapmış mıydım? O yüzden make komutu hala burada duruyor olmalı. Make. İşte tamam. Bir sorunuz mu vardı? Pardon, bir el gördüm sandım. Evet, sorun mu var? Bir sorunuz mu vardı? Soru, tamam, şimdi sistemin içine kurulumu yapıyoruz. Şimdi. Ve yine aynı durum. Fakat. Statik olarak mı bağlanmış? Hayır, dinamik bağlanmış. Dosyayı özyinelemeli olarak kaldırmadı. Evet, üzerine yazarak kurması gerekirdi. Neyse, şunu bir deneyelim. Evet, bu sefer. Aslında make plan yapmadım, sen. C bayraklarını, C flags, değiştirdiğimi fark edip. Her şeyi yeniden mi derliyorsun? Tamam. Statik olarak bağlandı, harika. Kurulumu tekrar yapalım. Sen neyi derliyorsun? Az önce inşa etmiştim. Her şey yeniden mi inşa edeceksin? Buradaki C bayraklarını ayarlamamıştım. Bu projeyi 2006'dan beri güncellemediğimi belirtmeliyim. Bunun için beni suçlayabilirsiniz. Yine de şikayet edeceğim. Pekala, Sibin bizi box statik. Harika. Şimdi CPU işlemini tekrar yapalım. Komut geçmişinde history duruyor olması lazım. Geçmişinde duruyor, şimdi devam edelim. Çekirdeği başlattığın komut her neredeyse oraya gidelim, çok fazla pencere açık. İşte burada. Hadi şimdi. Tekrar deneyelim. Hey, harika. Kabuk, shell istemine ulaştım, yani şu an. Yapımı basit bir çekirdek ve kök dosya sistemi oluşturdum. Çekirdek hala 6.2 MB boyutunda ve ön yükleme mesajlarından gördüğünüz üzere. İçinde ihtiyacımız olmayan bir sürü şey var. Kök dosya sistemi de hala ihtiyacımız olmayan epey şey barındırıyor, yapabileceğiniz en büyük BusyBox bu. Init beti de yok. Bu yüzden mount t proj yapmam gerekiyor. Önce dizini oluşturmalıyım. Mekadir proj demeliyim, dizinleri oluşturmamıştım. Ardından ifconfig diyebilmeliyim ama. Gördüğünüz gibi ayarları yapılmamış. Gerçekten bir şeyler yapan bir init betine ihtiyacımız var. Aslında çekirdek konusuna geleceğim ama. Önce kök dosya sistemi mevzusuna bakalım. Bahsettiğim kök dosya sistemi oluşturucu bu. Neler yaptığını size bir göstereyim. github.com üzerinden de bakabilirsiniz. İşte bu, bahsettiğim kök dosya sistemi. Oluşturucu, neler yaptığını size adım adım anlatayım. Landley, crot adresinde makeroot adında bir betik var. Burada temel olarak şunu yapabilirsiniz. Bakalım. Taze bir kopyasını çekeyim. Ah. Hayır. Yerelde üzerinde çok fazla değişiklik yapmış mıyım? Hayır, yapmamışım. 31 Ocak, güncel mi? Bakalım. Evet, tamam. İnşa ettiği ilk şey şu, BusyBox'tan. Ayrıldığımda Toybox adında bir projeyle. Her şeye sıfırdan başladım çünkü yapabileceğimi hissettim. Toybox şu an Android'in standart komut satırı aracıdır. Android, kendi kendini barındıran, self-hosting bir geliştirme ortamına dönüştürmeye çalışıyorum. Öğrendiklerimi kullanarak şunu amaçlıyor. Varsayılan olarak gelenler, bırakın Linux from scratch'i. AOSP'yi, Android açık kaynak projesi, inşa etmek için bile yeterli olmalı. Böylece sadece bir telefona sahip olmak, Android için geliştirme yapmaya yetsin. Cihazın ucunda USB var, bir USB hub'a takarsanız USB klavye ve Chromecast kullanarak görüntüyü büyük ekrana
verebilirsiniz. Sonuçta bu en az yarım gigabayt RAM'e sahip gigahertz hızında bir işlemci. Yani oldukça güçlü bir sistem. Ve eğer onu USB'ye bağlarsanız, bu sistem yeterli olacaktır. Kendi kendini şarj ediyor olacak. Bununla ilgili 2013'te burada bir konuşma yapmıştım. Android ekibi temel olarak tabii, neden olmasın dedi. Ve benim çalışmalarımı sisteme dahil etmeye, merge başladı. Bu da şu sıralar vaktimin büyük bir kısmını alıyor. Yapmadığım şey şuydu. Ona Toybox'un güncel sürümünü kullanmasını söylemedim. Ama hemen halledeceğim. Yaptığım şeylerden biri de şuydu. Eğer Pakkages dizininde aynı ada sahip çıkarılmış bir dizininiz varsa, arşiv dosyasını tarbal çıkarmak yerine doğrudan onu kullanmasını sağladım. Biliyorsunuz, bu 300 küsur satırlık bir betik. Ama aslında çok iş yapıyor, size üzerinden anlatayım. Şu an BusyBox yerine Toybox inşa ediyor. Çünkü kendi çalışmalarımın tamamı BusyBox'tan Toybox'a taşıyorum. Bu biraz daha temiz bir uygulama. Birkaç oturum önceki Linux çekirdeğini küçültme. Konulu konuşmayı izlediyseniz, konuşmacı Toybox'u BusyBox ile kıyaslıyordu. Gerçekten temel fark ve Android'in BusyBox'u kullanamayıp Toybox'u kullanabilme nedeni ki, BusyBox, Android'den çok daha eski olmasına rağmen şudur. Android'in BusyBox'u beklemesini bekleyemezsiniz çünkü BusyBox GPL lisanslıdır, Toybox, BSD lisanslıdır, sevkiyatına başlamalarını bekleyemezsiniz onlar. Onu bir sebeple göndermiyorlar, o da kullanıcı alanında User Space, GPL hayır GPL v3 Android ile yaklaşık aynı zamanlarda ve onlar da buna karşılık GPL v2 mini yanlarını da GPL v dışarı attılar. Biliyorsunuz artık tek bir GPL diye bir şey kalmadı. Birbiriyle savaşan kamplar var. Örneğin Linux çekirdeği ve Samba. Aynı protokolün iki ucunu uygulamalarına rağmen kod paylaşamıyorlar. Denetlemek zorunda, diğerinden emin olmalılar çünkü bu uyumsuz olurdu ve dava edilirlerdi. Şöyle dedi, hayır, biz bu işten biliyorsunuz, Bluetooth servislerini, Demon yeniden yaz. Ellerindeki GPL olanı atıp Apache lisanslı bir tane yazdılar. Yavaş yavaş her şeyi bu yöne taşıyorlar. Toybox, avukatları mutlu etmek için, BSD lisansına benzeyen, kamu malı eşdeğeri bir lisans altındadır. İşte bu yüzden onu dahil edebiliyorlar. Tamam, az önce inşayı tamamladım ve bu işlem, içinde bir yığın şey olan Root adında bir dizin oluşturdu. Ve build dizininde ise şu an sistemin çalışması için gerekli olan bileşenler yer alıyor. Bir root CPU GZ dosyası oluşturdu. Bu Toybox ve BusyBox'un bir karışımıdır. Sadece BusyBox'la kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kendi kişisel geliştirmelerimde birinden diğerine göç ediyorum. BusyBox, Toybox'ta henüz yeterince iyi bir sürü hazırlayamadığım komutlar için kullanıyorum. Şimdi bunun ne yaptığını size anlatayım. GitHub üzerindeki betiktir. Şöyle başlar, eğer bilinmeyen komutlarla çalıştırırsanız bir yardım mesajı basar. Cross-Compile ortam değişkenini ayarlayıp ayarlamadığınızı eğer ayarladıysanız, bu hangi çapraz derleyicinin kullanılacağını belirler. Bunu ana sistem, host için inşa etmiyorum. RMI, PowerPC veya çapraz hangisi ise onun için inşa ediyorum. Buna göre birkaç şeyi hesaplar ve çapraz derleyiciyi gerçekten çalıştıramadığını kontrol eder çünkü eğer petinizde olmayan bir derleyiciyi işaret ederseniz hata verecektir. Yukarıda bahsettiğim o dizin isimlerini isterseniz değiştirebilirsiniz. Statik ikili dosyalar, ikililer inşa edemediğinizi kontrol eder çünkü. Bu betik varsayılan olarak statik ikili dosyalar oluşturmayı hedefler. Fedora gibi sistemlerde içinde libc bulunan paketi kurmadığınız sürece varsayılan olarak statik kütüphaneleri kurmadı ortaya çıktı. Bu yüzden statik olarak bağlayabilmek için fazladan bir paket kurmanız gerekiyor. Bir araç zinciri kurduğunuzda sadece dinamik işlem yapabiliyor. Çünkü Ulrich Draper statik bağlamadan nefret ederdi. Her ne kadar kendisi ayrılıp Kötülük Bankası Goldman Sachs'ta çalışmaya gitmiş verdikleri zararın tamamını henüz geri alabilmiş değiller. Statik bağlama çok kullanışlıdır. Paylaşımlı kütüphaneleri kök dosya sistemine kopyalamadığımı fark etmişsinizdir. Hangi paylaşımlı kütüphanelere ihtiyacım olduğunu görmek için LDD komutunu çalıştırıp onları kopyalayabilir. Ardından bu kütüphaneler içinde LDD çalıştırmayı unutmamam gerekirdi çünkü kütüphanelerde diğer kütüphanelere bağlı olabilir. Ancak bu çok fazla iş demek. Sunumun başlığında da belirtildiği gibi en basit Linux sistemi dinamik olarak bağlanmış olmayacaktır çünkü dinamik bağlama karmaşıklık katar. Dinamik bağlama ancak aynı kütüphaneleri paylaşan yeterli sayıda farklı dosyaya ulaştığınızda zahmetine değer.
Statik bağlama yerine dinamik bağlamayı kullanmak ancak bu aşamada mantıklı olur. Yeterince bellek tasarrufu sağladığınızda bu zahmete değer. Ki bu durum bir süre gerçekleşmeyecektir. Pekala. Bu işlem temel olarak sadece bir arşiv dosyasını çalışma dizinine çıkarır. Ve halihazırda çıkarılmış bir sürüm olup olmadığını kontrol eder, eğer varsa. Arşiv yerine onu sadece birkaç satırdan ibaret okuyabilirsiniz. Ardından temizlik işlemi planı gelir ve sonrasında dosyaları siler. Bu temelde tar-retract işlemidir. Bu diğeri ise rm-ref'tir. Sadece biraz daha süslü versiyonlarıdır. Biri tar-retract dediğinde her zaman bu işlem şu URL'den kaynak kod arşivlerini Wget ile indirir ve SHA-1 özetini kontrol eder. Toybox ve BusyBox paketleridir. Ardından yaptığı ilk şey, içinde Toybox ikili dosyasını barındıran Airlock dizini olup olmadığına bakmaktır. Çünkü bahsettiğim gibi çapraz derleme yaparken ana sistemden host parça hedef sisteme sızması çok kolaydır. Bu da şu kombinasyonel soruna yol açar. Sistem Ubuntu'da Red Hat'tekinden veya başka biraz daha farklı inşa edilir. Test edilecek tek bir durum yerine elinizde birçok farklı durum olur. Bunun önüne geçmek için her bir hedef için ayrı bir durum oluşur, bu da ana sistem sayısı çarpı hedef sistem sayısı demektir. Bu durum kontrolden çıkar ve elinizde test etmediğiniz bir sürü şey kalır. Bunu çözme yöntemim şu: yıllarımı BusyBox'un tüm bir sistemi inşa edebilecek araçları sağladığından emin olmaya adadım. Toybox için yapıyorum. Toybox DevConfig'deki her araç bir sistem inşa etmek için yeterli düzeydedir. Tüm araçlar henüz orada değil ama mevcut olanlar, dediğim gibi AutoConf gibi şeyleri bile çalıştırabilir. Yaptığım şu: Toybox'u inşa edip bir dizine kuruyorum, ardından ana sistemden kopyalamam gereken dosyaların bir listesini çıkarıyorum. Çünkü Toybox henüz bunların makul bir sürümünü sunmuyor. Her zaman eksik birkaç şey olacaktır. Çünkü içine bir derleyici dahil et. Bu yüzden ana sistem gececesine ve ana sistem Binutils'ine bu komut dizini içinden sembolik bağ oluşturuyorum. Ardından pet değişkenini sadece o dizine ayarlıyorum. Buna Airlock hava kilidi adımı. Bunu yaptıktan sonra inşa ettiğim bu mini ana sistemdeki varyasyonlara karşı izole edilmiş bilinen bir inşa ortamı sağlamak için kullanıyorum. Aboriginal Linux'ta buna benzer bir şey yapıyordu. Orada HostTools adında bir dizin oluşturuyordu. Ancak o zamanlar BusyBox her şeye sahip değildi. Bu yüzden Başhi ve Maki'yi kopyalamak zorundaydım. Toybox projesiyle birlikte tüm bunları kendi içinde barındıran bir yapıya ulaştık. Çok daha fazla temizleme yapıyordu, ortam değişkenleri bir beyaz liste tutuyordu, eğer değişken bu tanınan değişkenlerden onu siliyordu ve çok daha fazla arındırma işlemi yapıyordu. Vaktin %95'inde buna kafa yormanıza gerek kalmaz, bu yüzden bu yaptığım 80-20 kuralından biraz fazlası, işin %90'lık kısım gibi. Yani bu, teknik olarak opsiyonel olan ama bilinen bir Airlock adımı oluşturuyor. Ardından, burası temelde sadece bağımlılık kontrolü, çünkü biliyorsunuz. Bazı şeyleri yeniden inşa etmem, o adımı atlıyorum. Sonrasında dizin yapısını oluşturuyor. Tek satırda tüm standart dizinler için bir mekadir işlemi yapıyor. Paketlerin bulunmayı beklediği dizinlerdir. Bu dizin setiyle tüm Linux from Scratch paketlerini kurabilirim. Linux from Scratch size nasıl çok büyük, çok karmaşık ve yaklaşık 110 MB'lık bir sistem oluşturacağınızı anlatan çevrim içi bir kitaptır. Benim sistemim ise yaklaşık 10 MB ancak aynı temel yapıyı paylaşıyorlar. Geleneksel GNU paketlerini kullanıyor ama çoğu işletim sistemi sürümünün temelidir. Gömülü dünyanın kullandığı yapılara hiç benzemez. Dediğim gibi 1 MB küsur. BusyBox'un 100 MB'lık GNU paketlerinin yerini alabilmesi için yıllarımı harcadım. Ancak bu benim kullandığım eski referans İnşasıdır, çünkü biliyorsunuz, ERSED'in büyük versiyonunu kullanmak isterseniz benimki onunla tam uyumlu bir alternatif olmalı. Bunun tam uyumlu olduğundan emin olmak içinse eski olanla test etmem ve bir şeyleri kaçırıp kaçırmadığımı görmek için de eski olanı inşa edip edemediğini denem. Bildiğiniz gibi burada etc dizini, tmp, proj, sys, home, mnt, root var ve ardından user altında sibin ve lib bulunuyor, bir de var dizini var. Bunlar aşağı yukarı Linux'un orada olmasını beklediği dizinlerdir. Linux Standard Base, LSB adında bir standart var, ne yazık ki. Linux Foundation bunu devraldı. Linux Foundation, iki bürokrasi kara deliği birleşip bürokrasinin Voltran'ını oluşturduğunda kurulmuştu.
Bunlardan biri Free Standards Group idi, diğeri ise diğeri ise OSDL idi. Ve bunlar birleştiğinde odak noktası bu standardı sürdürmekten, bağışçılardan para istemeye kaydı. Ne yazık ki bu şu anlama geliyordu. Linux standart base o kadar kötü yönetiliyordu ki yaklaşık bir yıl önce Debian 5.0 sürümü çıktığında pes etti ve artık bitti. Bu standarda daha fazla değil. Bu aslında üzücü bir durum. Çünkü bu tür şeyler için bir standart hala LSP 4.1 mevcut ve bu dizin yapısının nasıl olması gerektiğini tarif ediyor. Geleneksel olarak ETC dizini bir dizi yapılandırma dosyasının bulunduğu yerdir. Temp, Unid'in geçici dosyalar için kullandığı dizindi, proc ifs'i bağladığınız SYS ise sys ifs'i bağladığınız yerdir. Bunlar, çekirdekte etkileşime girmeniz size bir API sunan iki sentetik dosya sistemidir. Böylece PS hangi süreçlerin mevcut, LSMOD hangi donanımların kullanılabilir olduğunu anlayabilir. Bunun gibi şeyler. Dev dizini, aygıt düğümlerinin device nodes gittiği yerde, Seri konsol aygıtının da içindeki aygıtlardan biri olduğundan bahsetmiştim. Geri besleme, loopback aygıtlarını gösterirken Devlo setup, Devlop 0 demiştim. Home, kullanıcı hesaplarının bulundu. Dizindir, MNT ek bağlamalar, mounts için kullanılan dizindir, geleneksel adı budur. Yeni model sistemler, aynı işi yapan Medya adında bir dizin eklediler, bunu sevdiler. Root ise kök kullanıcısının ev dizinidir. Home dizininin genellikle kendi disk bölümünde olduğu günlerden kalan bir durumdur. Eğer o disk bölümünü bir şekilde bozarsanız ve sistemi yönetmek için kök kullanıcı olarak oturum açmanız gerekirse, kök kullanıcının dosyalarını tutabileceği bir yer olması gerekiyordu. User, bin, Sibin ve lib dizinlerinin varlık sebebi ise aslında Ken Thompson ve Dennis Ritchie'nin 1971'deki orijinal PDP-11 sistemlerinde ilk disklerini tamamen doldurmuş olmalarıdır. Kök diskleri yarım megabaytlık. Çok hızlı bir diskti, daha sonra herkes 0.5 disk paketi dedikleri, temelde bugünün USB diskleri gibi harici. Daha yavaş ama 2,5 megabaytlık. Çok daha geniş bir alanları vardı. Kök bölümlerini doldurduklarında dosyaları kullanıcı hesaplarının oldu. User dizinine taşırdılar, ardından ikinci bir genişletme diski aldıklarını hepsini oraya taşıdılar. Kullanıcı hesaplarını yeni diske taşıdılar ve ona Home adını verdiler, User dizinini ise işletim sisteminin kullanımına bıraktılar. Daha sonra insanlar bunun için her türlü mantıklı sebep uydurdular. Ama hayır, asıl olay buydu. Bugünlerde bir sistem yaparken fark edeceksiniz. Ben sadece user, bine, user sibine ve user libe sembolik bağ symlink ile bağlıyorum. Yani en üst dizinde bir bin, sibin ve lib bulunuyor, bunları ikinci kopyalarına sembolik bağla bağlayıp birleştiriyorum çünkü. Umurumda değil, bir önemi yok. Ancak bunu en başta neden yaptıklarını araştırdım. Ve Dennis Ritchie bunu tarihsel bir anekdot olarak yazmıştı. Ben de dedim. Artık bunu yapmamızı biliyorum. Bir şeyleri en başta neden yaptığımızı araştırırsanız, derine indiğinizde çoğu zaman farklı yapmanın sorun olmayacak, orada olma sebebini anladığınızda hiç yapmamanın da sorun olmayacağını anlayabilirsiniz. Bu da bunun bir örneği. Ardından var dizini. Burası, yeniden başlatmalar arasında kalıcı olması gereken ama yazılabilir olması gereken şeylerin yeridir. Çünkü ETC dizini bazen yazma korumalı bir yerde olabilir. Salt okunur bir dizinde bulunabilir, bu yüzden yapılandırma dosyalarına karşı dinamik yapılandırma, temelde sistemin orada olmasını bekledi. Dizinler bunlardır ve bu parçayı doğrudan benim hazırladığım kısımdan kopyalayabilir veya sadece bu dosyayı çalıştırabilirsiniz. Ardından bir init programı oluşturuyorum, fark etmişsinizdir. Init'in PID 1 olduğunu söylemiştim, yani sistem İlk açıldığında çalıştırılan programdır. Aslında bununla ilgili küçük bir not hazırlamıştım, muhtemelen hepsine değinecek vaktim olmayacak. Ama üzerinden geçsek iyi olur. Init tuhaftır, nedenini ve karşılaşabileceğiniz farklı init türlerini örneklerle buraya yazdım. Init olarak sh kullanıldığını zaten görmüştünüz, yaptığım bunun bir örneğiydi. Cihazı kendi init süreçlerini doğrudan PID 1 olarak çalıştırır.
Burada init olarak çalışan bir kabuk beti, shell görüyorsunuz ve sonunda başka bir programı çalıştırıyor, eject. Meonate adında bir tane yazmıştım. Ayrıca 10 yıl önce herkesin kullandığı geleneksel sistem, Android bugünlerde kendi init programını kullanıyor. Bir de sistemde adında korkunç bir tane var. Ayrıca Upstart ve Open gibi başkaları da mevcut. İnsanlar sistem ve ile ilgili temel sorunu aşmaya çalışıyorlardı. O, SMP'nin simetrik, yaygın kullanımından önceye dayandığı için. Sistemi tek iş parçacıklı, singlet'e kaldırıyordu. Daha hızlı açmak için init sürecini paralelleştirmek istediler. Ancak bu konuda pek uzlaşamadılar çünkü şu hizmet arayüzünden sonra gelmeli gibi durumlar vardı. Birdenbire her şeyin neye bağımlı olduğunu bilmesi gereken bir bağımlılık çözücü. Dependency resolver, insanlar birçok farklı şey yazdı ama Red Hat temelde daha fazla paraya sahip olduğu için herkesi bastı. Tamam. Yani PID1, Linux'un başlattığı ilk süreç olması bakımından özeldir. Şeylere gelecek olursak, öncelikle ebeveyni yoktur, doğrudan çekirdek, kernel tarafından başlatılır. Eğer bir şekilde sonlanırsa çekirdek, panik hatası verir. Daha önce gördüğünüz o kernel panik mesajı ya init bulunamadığı için ya da dinamik bağlandığı için çalıştırılamadığında oluşmuştu ve ardından kemik kapı. İşte bu yüzden PID1 asla ölürse sistem çöker. Aksi takdirde sistemi yeniden başlar. Çünkü init asla sonlanmamalıdır. Ve çoğu sinyal onda engellenmiştir. Buna uygulama biçimleri tam olarak öyle. Olmasa da init için Scriptful'ün Scrigna olduğunu düşünebilirsiniz. Yani bir sinyal aldığında varsayılan işleyici programı sonlandırmak yerine onu görmezden gelecektir. Ve eğer bir programın ebeveyn süreci ölürse ve elinizde yetim kalmış bir çocuk süreç kalırsa, bu süreç çıktığında çıkış kodunu bildirmek için birine SIGD sinyali göndermek ister. Ancak ebeveyni gitmiştir. Bu durumda ebeveyni init olarak değiştirilir. Init, yetim çocuk süreçlerin toplayıcısıdır, Reaper. Tamam, yani init pek çok iş yapar. Eğer init bin.sh komutunu çalıştırırsanız ve kabuğunuz SIGD sinyalini dinlemeyi bilmiyorsa, ki çoğu bilmez, sisteminizde zombi süreçler birikecektir. Aslında bir çözüm yolu var, sinyal işleyicide. Sıgıldığı sıgın olarak ayarlarsanız. Yani bir işleyici yazmak yerine sadece yok sayılacak şekilde ayarlarsanız, sıgıda iletilir, yok sayılması sorun teşkil etmez ve çocuk süreç çıkabilir. Dolayısıyla bir init programı çalıştırırken, eğer yapıyorsanız, sıgıda sinyalini işlemeyecekseniz, sinyal işleyiciyi sıgın yok say olarak ayarlayın, bunu aslında açıkça yapmanız gerekir çünkü varsayılan olanın sıgın gibi davranması bu durumda yeterli değildir. Evet, bir başka şey de örneğin. Init sistemi yeniden başlatamaz çünkü. Reboot sistem çağrısı sürecinizden çıkar. Bu yüzden çekirdek yeniden başlatmadan önce panik verecektir. Bu yüzden bir çocuk süreç çatallayıp fork reboot çağırmasını sağlamalı. Sonra beklemeye geçmeliyiz. Evet, bahsettiğim gibi bir tane. Yazdım, Onate, küçücük bir init programıdır, Toybox içindedir, onu çok eskiden bizi Box e-posta listesinde bulabilirsiniz ama dahil etmediler. Sadece temel kurulumu yapar. Init hakkında. Diğer bir husus, dev konsola bakan 0, 1 ve 2 numaralı dosya tanıtıcıların miras almasıdır. Standart girdi, çıktı. Ve hata kanalları, initeren ve bulunan hangi dev konsole varsa ona bakarak başlar. Eğer bir initeren web'siniz yoksa veya bir initeren web oluşturup içine dev konsole eklemediyseniz, kişi kadar yaptıklarımızın hiçbirinde yoktur. Açma işlemleri başarısız olacaktır. Ve standart girdiniz, standart çıktınız ve standart hata kanalınız kapalı olacaktır, yani yazdığınız her şey göz ardı edilecek ve bunu bir kabuk istemi olarak yapmaya, yani bin.sh komutunu çalıştırmaya kalkışırsanız hemen kapanacaktır çünkü okuyabileceği bir girdi ve yazabileceği bir çıktı yoktur, temelde bir sıkpıpe sinyali alır ve durur. Bu yüzden bu init beti şunu yapar, bu betikte shebang satırı ile shebang bin.sh başlarız. Ardından bir ev dizini ve yol, pet belirleriz. Çünkü bunları bir yerden miras almış olmayabiliriz, ortam değişkenlerimiz genelde boştur. Bu yüzden orada olmasını
Beklediğiniz bazı temel ortam değişkenlerini kendimiz atamalıyız. SYS dizinine sys-ifs'i bağlarız, mount. Bunu yapma sebebim şu, bazen bir dizine geçiş yapmak, CRUD için. Bir init beti kullanırım ve bir dizine CRUD yaptığınızda sistemde zaten bazı şeyler bulunuyor olabilir. Bu yüzden önceden bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ediyorum. Bu sadece CRUD işlemi içindir, sistemlerinizde olmayacaktır. Sonra dev dizinine devtemp.ifs bağlı. Devtemp.ifs birkaç yıl önce eklenen ve dev dizinini mevcut tüm aygıtlarla otomatik olarak dolduran bir dosya sistemidir. Böylece bunu yapmak için udev veya sistemde gibi bir şeye ihtiyacınız olmaz. O tabluk, tak çıkar olaylarını dinleyen ve aygıt düğümleri oluşturan bir arka plan sürecine daimon gerek kalmaz. Çekirdek bunu sizin için. Girek Kroha Hartman ve ekibini. Çekirdeğin bunu gerçekten sizin yerinize yapabileceğine ikna etmek birkaç yıl sürdü. Peki hangi isimleri kullanacağız? sys-ifs altında, SYS Class gibi yerlerde. Halihazırda bazı isimler var. Neden bu isimleri kullanmıyorsunuz? Dedik ve sonunda tamam, bu isimleri kullanacağız, bunlar benzersiz dediler. Ve işte sonuç bu. Böylece devtemp.ifs'ten bir dizi aygıt elde edersiniz ve ardından devs sanal terminalleri, pseudo terminals gelir. Eğer otomatik olarak tahsisat yapan yeni PTY formatını kullanıyorsanız, çok eskiden kalma statik olanların aksi, bir dosya sistemine ihtiyaç duyar. Her yeni bir tane oluşturduğunuzda bu dizinde görünür, işte bu yüzden orada bulunur. Bunu bekler, yani evet, yaptığı şey bu. Devs bağlama, mount, devtemp.ifs bağlama, sys-ifs bağlama ve proj bağlama işlemleridir. Sonra F0 için ifconfig yapar ve bir varsayılan ağ geçidi, default category rotası ekler. Kemu'nun emüle edilmiş ağını kullanıyorsanız, eğer DHCP çalıştırsaydınız size vereceği adres bu olurdu ve bu ağ geçidi üzerinden dış dünya ile iletişim kurarız. Temelde yaptığı şey sahte bir IP maskele. Ardından tarihi ayarlamaya çalışırım. Çünkü kalıcı bir saati olmayan bir sistemi emüle ediyor olabilirim, biliyorsunuz bazı RMI veya SH kartlarında durum böyledir, bu sistemlerin saati yoktur. Dolayısıyla çekirdek, saati neye ayarlayacağını bilemez, sanal ağa ayağa kalk. Sonra ana sistem, host, hey saat kaç diyerek saati kurabilirim. Sonrasında çekirdek komut satır, erişilebilir olduğunu anlarım, az önce derlediğim çekirdekti. Yani bu, aslında hala kemi altında çalışan emüle edilmiş sistemdir. Proje similine ise içeri aktardığım komut satırıdır, hatırlayabilirsiniz. Girdiğim bu komut satırı çekirdeğe ne yapacağını söyler. Evet, bu az önce derlediğim çekirdek. Yani şu an kemi üzerinde çalışan emüle sistem. Ve proje similine içindeki bu komut satır benim beslediğim komut satırıdır. Kemi komut satırından gelen. Yani proc.ifs içinde komut satırımın ne olduğunu görebiliyorum. Burada yaptığım şey, proje similine üzerinde set komutunu çalıştırarak bir komut satırı argümanı olup olmadığına bakmaktı. Varsa hangi aygıt olduğunu anlıyorum, bunu yapma. Sebebim şu, hatırlarsanız, init'in miras aldığı standart girdi, standart çıktı, hata kanalları dev konsola gider. Dev konsole aygıtı, dış dünya ile konuşmak için kullandığınız asıl konsol aygıtı her neyse. Onun için bir takma addır, alias. Ancak bu, kontrolcü bir TTY, controlling TTY sağlamaz. Bu yüzden CTRL-C'ye bastığımda programıma bir sinyal eğer yanlışlıkla sonsuza kadar ping atan ve çıkış yapmayan bir ping komutu çalıştırırsam ve CTRL-C yaparsam, bu beni görmezden gelir ve lanet olsun. İşi batırdığım için emülatörümü yeniden başlatmam gerekiyor derim. İşte Onate'in yaptığı şey. Miras aldığı standart girdi, standart çıktı ve standart hatayı kapatmak ve asıl konsol aygıtından gelenleri açmaktır. Yani kontrolcü bir TTY sağlayan seri aygıtı açar, böylece ona bağlıysam ve CTRL-C'ye basarsam programıma bir sinyal gönderir. Sinyali gönderir, tamam, konsol ile ilgili o şeyi yapmamın sebebi bu. Bunu yapmak zorunda değilsiniz, RPI'de bir komut satırı beklemiyorsanız, biliyorsunuz. Eğer syswinit veya benzeri bir şey çalıştırırsanız initinizde o şey için uygun kurulumu yapacaktır. Ancak ben basit olmaya çalıştığım için burada bunu yapıyorum. Ve sonra, tamam, bir sonraki adımda hangi programı çalıştıracağım diye bakıyorum. INSH'e çalıştırırım ama büyük harflerle handoff. Ortam değişkenini ayarlayabilirim. Bununla ilgili eğlenceli küçük bir şey şu ki,
Bakalım. Çekirdek komut. Satırındaki tanınmayan her anahtar değer argümanı bir ortam değişkeni olarak atanacaktır. Yani kemi komut, init ve time bir şeyler yapmasını söylemek için istediğim herhangi bir ortam değişkenini ayarlayabilirim. Bu sadece eğlenceli. Küçük bir ayrıntı. Şimdi bunu init satırından önce koymam gerektiğine dikkat edin çünkü init veya init ifadeleri bunun SH için bir argüman olduğunu düşünecektir. Tamam, geldiğinizde SH için bir argüman haline gelir, bu konumlandırma bağımlılığı vardır. Pekala, bu betiye geri dönecek olursak. Init betimi oluşturuyorum ve işte bu. Ahere document yapısının sonu EOF. Eğer kabuk, shell programlamayı biliyor, betin içeriği betik dosyasının içinde kalabilsin diye bunu bir here document sonra kaymod x komutunu uyguluyorum. Eğer init dosyasını yürütemezse sistem çalışmaz. Yürütülebilir, ececutable, bit ayarlanmamış. Bir kabuk betini çalıştıramazsınız. Daha sonra sistemde bu iki kullanıcı olduğunu belirtmek için bir etc password dosyası yazıyorum. O etc password dosyasının ezelden beri sahip olduğu formattadır. Ayrıca bir etc grup dosyası yazıyorum. Dosyalarını yazmadım, bu yüzden bunlarla ilişkili bir parola yok. Bu kullanıcılardan herhangi biri olarak giriş yapamam ama root üzerinden kullanıcı değiştiriyorsanız sistem bunu umursamaz. Bir shadow yapısı kurabilirdim ama o zaman onlara hangi parolaları atardım? Sadece uğraşmadım. Ama bu işlem OID0'ın root olduğunu bilmelerini sağlar. Biliyorsunuz, OID0 her zaman bu sayede sistem root isminin hangi OID ile eşleştiğini öğrenmiş olur. Böylece root isminin karşılığını bilir. Buna ek olarak root olarak giriş yaparsam varsayılan kabuğum SH olmalı ve ev dizinin burası olmalı. Ardından OID 500 olan bir misafir GOT hesabı oluşturdum. Ve ona işte ev dizinin işte çalıştıracağım kabuk dedim. etc password tam olarak böyledir. Sanırım bu man sayfası, yardım sayfası mevcut. Daha sonra etc resol conf dosyasına ad sunucusu name server olarak 8.8.8.8 yazdım. etc resol conf dosyası bir DNS sorgusu. Yapmaya her çalıştığınızda C kütüphanesinin okuduğu dosyadır. Ad sunucularım ne diye bakar. 8.8.8.8 aslında ikinci bir tane eklememe bile gerek yok. Normalde yedek, fallback sunucularınızın olması gerekir ama bu, dünya çapında 30 küsur makineden oluşan bir havuz, tuhaf omurga, backbone sistemleri üzeri, en yakınındakine otomatik sihirli yönlendirme yapar. Bu da temelde şu anlama geliyor, eğer internete çıkabiliyorsan, nükleer savaş çıkmadığı sürece, ki o zaman bile belki ayakta olması gereken DNS sunucusu budur. İşte bunlar aslında oluşturdum. Dizinler ve ekledim. Yapılandırma dosyalarıydı. Böylece sistemi ayağa kaldırmak için temel bir yapı kurmuş oldum. Daha sonra diğer bileşenleri eklemeye devam ederiz. Bana üzerinde kabuk isteminde gezinebileceğim temel bir sistem sağlar. Eğer ls komutunu çalıştırırsam, dosyalar için en azından root'a ait olanlar ve grup bilgileri gibi kullanıcı adlarını görmeliyim. Ardından bir toybox kurulumu yapıyorum ki. Biliyorsunuz, sadece bu kadar. Bunun tek tuhaf yanı, temelde tar arşivini çıkarmak için bir kurulum yapmamdır. Tıpkı BusyBox'taki gibi, make config yapıyor. Ardından sembollerden birini değiştirdim. Çünkü muslibc yöneticisiyle aramızda Nomemio'nun nasıl yapılandırılması gerektiğine dair uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık var. Eğer Nomemio'lu bir sistem kullanmıyorsanız, bu sizi hiç ilgilendirmez. Bunu aslında güncelledim ama henüz depoya repository göndermedim. Bu yüzden sadece Nomemio, eğer Nomemio ile ilgileniyorsanız sunun. Kalın, şu an vaktimiz yok ama onlarla ilgili çok iş yaptım. Elif'in temelde ikili ve bir arşiv formatı olduğundan bahsettim. Bunu biraz daha fazla veriyle etiketleyen FDP kadında biraz daha gelişmiş bir sürümü var. Bunun sebebi ise şudur. MIMIU, bellek yönetim birimi olmayan sistemlerde bellek adreslemesi farklı çalışır. İşte bu yüzden NoMeMIU sistemlerde farklı şeyleri görmek için aynı adres alanını kullanan iki sürece proses sahip olamaz. Çünkü bir bellek yönetim birimi, MIMIU yoktur. Bunları yeniden eşleyemez. Bu pencerenin dışındaki belleğe erişirseniz bir segfault, segmentasyon hatası, alt ve üst sınır işaretlerine sahip olabilir. Ancak o adrese erişebiliyorsanız, her süreç için aynı şeyi görürsünüz. Bu da şu, eğer elif dosyanız HEB'in adresine
yüklenmek istiyorsa ve ondan 2 örneği instanca aynı anda bunu yapamazsınız çünkü ikinci örneğin birinci örnekte aynı adrese yüklenmesi gerekirdi ve bu da sorun yaratırdı. Çoğu Elif programının bağlanma, linking şeklinde. Biliyorsunuz 4 ilginç segment vardır. Kod segmenti, kode, veri segmenti, data. BSS ve diğeri. Düşünmeyi bıraktığım anda aklıma gelecektir. Ancak sorun şu ki, birbirinin hemen ardına yerleştirilir ve adresleri, yani bu makine kodu parçası, bulunduğum yere veya programın başlangıcına şu kadar byte ekleyerek veriye veya BSS'ye gidecektir der. İşte bu sabit mesafe yapısı. Bellek yönetim birimi olmayan sistemler, çakışmalara yol açan temel problemdir. Diğeri, raw data yani salt okunur veri segmentidir. Temelde bir kod segmenti ve 3 veri segmenti vardır, veri segmentlerinden biri. Başlangıçta bir değerle ilklendirilmiş olan. Ama sonradan üzerinde değişiklik yapabildiğiniz veriler içindir. Bir değer atanmış küresel değişken, BSS ise sıfıra ilklendirilmiş olan küresel değişkenleriniz içindir. Bu yüzden içeriklerinin aslında Elif dosya depolanması gerekmez. Temelde orada dosya tarafından desteklenmeyen bir bellek segmentine eşler ve kullanımı açar. Ardından raw data ise bir değerle ilklendirilmiş olan ama üzerine yazmaya çalışırsanız yazılabilir. Olmadığı için segfaut alacağınız kısımdır. Ve bunlar temelde birbirine tek bir büyük bitişik bellek yığını olarak yapıştırılmıştır. FDP'cin yaptığı şey, bunların artık 4 ayrı bellek parçası olduğunu söylemektir, onları sığdırabildiğiniz herhangi bir yere yükler. Bu da kod segmentini, onu yüklediğini düşünen diğer programlarla paylaşabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca bu, konumdan bağımsız koddur, PRC. Normalde, kütüphaneleri sadece bu şekilde bağlarız. Bir yazmaçta sakladığımızı veya bir yerde sakladığımızı söyleriz. Bildiğiniz o küresel yapılardan birinde, bu ya bir yazmacı, register, meşgul eder ya da assembly kodunuzu yavaşlatacak fazladan dolaylı bir yüklemeye neden olur, ancak bu kodun farklı başlangıç adreslerine yüklenebileceği anlamına gelir. Bu da şu demektir, eğer paylaşımlı kütüphaneleriniz varsa, her bir paylaşımlı kütüphane sihirli bir şekilde çalışan diğer tüm paylaşımlı kütüphanelerin ne olduğunu bilemez, dolayısıyla derleme zamanında kendilerine benzersiz bir bellek konumu seçemezler. Bu yüzden yer değiştirilebilir, relocata gerekir çünkü kim bilir hangi kütüphanelerle birlikte kullanılacaklardır. İşte, Position Independent Executables yani konumdan bağımsız yürütülebilir dosyaları geliştirdiler. Bunlar, yer değiştirilebilmeleri için PRC olarak inşa edilen dosyalardır. Buna bayılıyor çünkü bu sayede mutlak bir adres kullanarak sisteme sızmaya çalışırsanız ve program her seferinde rastgele bir konuma yüklendiyse, istismar edilmesi çok daha zordur. NoMeMu kullananlar da buna bayılıyor çünkü şöyle diyorlar, bunun örneğini farklı konumlara yükleyebilirim ve aynı şeyi kullandığını düşünen diğer programlarla çakışmazlar. Ancak FDP'cin size sağladı. Asıl imkan şudur, size der ki tamam. Salt okunur, read-only bölüm paylaşılabilir. Ancak veri bölümlerinin her biri bağımsız olabilir. Programın diğer örnekleriyle, kod bölümü programın diğer örnekleriyle paylaşılabilir, veri bölümü ve BSS için ise kendi örneklerinize ihtiyacınız vardır çünkü bu veriye yazacaksınız. Yani bu ikisi sağ bildikleri her yerde paylaşılır, bu ikisi ise sağ bildikleri her yerde benzersizdir ancak belleğiniz parçalanmışsa fragmented belleği birleştirmek için MIMIU'yu kullanamazsınız fakat onu daha küçük parçalara sığdırabilirsiniz. Programı sığdırabildiğiniz her yere 4 farklı parçaya böldük. Ancak bu, farklı türde bir program yükleyiciye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Yani programı inşa ederken farklı bir çıktı formatı üretmeniz gerekir. Konu dışına saptım. Ama her neyse, bu benim muslipsi bakımcısıyla tartışmamdı. Evet, her neyse, statik bağlama ile bir derleme yapar, ardından kurulumu yapar ve sonra şu RM, RF olayıyla temizlik yapar. Bu da mini config adını verdiğim bir şeyi yaptığım bir busybox kurulumudur. Ve değineceğim son küçük kısma sanırım geliyorum. Muhtemelen zamanla ama değineceğim son küçük kısım, kernel çekirdek konfigürasyonuna derinlemesine inmek. Bu çekirdek konfigürasyon ile aynı formattadır, busybox için bir defconfig yerine yaptığım şey şuydu. Ona sadece bu sembolleri istiyorum dedim. Alnojoconfig ile başla dedim. Evet. Bunlardan bir sürü var biliyorsunuz. Ama bu 100 sembolden daha az. Oysa busybox'ın yüzlerce sembolü var. Az önce derlediğim busybox için tam bir konfigürasyon dosyası 1000 küsur satır. Bu dosya ise
261. satırda bitiyor. Ve 191. satırda başlıyor, yani. Binlerce şey yerine 150 sembol falan. Bu da epey bir şey seçmek için kullanılıyor. İşte bu, mini config denilen bir formattır. Ve bir zamanlar bunun üzerine Dokümantasyon yazmıştım. Burada bunun nasıl yapılacağına dair. çekirdek dokümantasyonuna, kernel Upstream, ana geliştirme hattı olarak göndermeye çalıştım. Fark edeceksiniz ki bu 2005 yılındaydı. Bir yıl sonra fikirlerini değiştirmişler mi? Tekrar sundum ama hayır. Birçok insan bunu kullanıyor olsa da. Dokümantasyonu çekirdekte upstream'e kabul edilmedi. Eğer çekirdeğin kernel kaynak koduna bakarsanız, hiç Linux çekirdeği meselelerini düşündünüz mü? Her neyse. Herhangi ilginç bir fikir, çekirdek geliştiricilerinden oluşan devasa kitleler tarafından anında uygulanır ve bitirilir. Size şu gerçeği hatırlatmak isterim. Squash IFS geliştiricisi, Squash IFS'i çekirdeğe dahil etmek için yaklaşık 7 yıl uğraştı. Zaten Red Hat, SUSE, Debian, Gentoo ve diğer her şeye dahil edildikten sonra onu çekirdeğe kernel upstream olarak kabul ettirmek için bir yılını tam zamanlı bu işe ayırdı. Her yerde zaten kullanılıyordu ama çekirdek geliştiricileri kabul. Ben de çekirdek derleme ortamından Perl'ü çıkarttırmak için yaklaşık 7 yıl harcadım. initRMF için temp IFS kullanmak iyi bir fikir olmaz mıydı diye e-posta listesinde İlk kez sormamdan. Bunun üzerinde çalışan kim? Gerçekten oturup bunu yapmama kadar geçen süre. Yaklaşık 9 yıldı. Tamam mı? Yani evet, işlerin normal seyri şöyledir. Birisi bir köşede bir şeyler yapar. Sonra o iş terk edilir ve çekirdeğe upstream olarak girmez. Tüm bu geliştiricilere, şirketiniz için bir şeyler geliştirdiniz ve yıllardır kullanıyorsunuz ama neden upstream yapmadınız? Ye baskı yaparsanız. Yıllardır şirket içinde çekirdeğe kernel upstream olarak üzücü ama normal. Her neyse, bu konu dışı. Açıklamalardan önce neyi anlatmaya çalışıyordum. Neyi anlatmaya çalışıyordum. Pencereyi kapattım. Tamam, mini config'i anlatmaya çalışıyordum. Burada aslında mini config her türlü detayı açıklayan bir dokümantasyon hazırlamıştım ama şimdi üzerinden beraber geçelim. Temelde yaptığınız şey şudur, dosyasında göründükleri formatta. Anahtar kelime değer şeklinde konfigürasyon sembollerine sahipsiniz. Ancak kendinize sormanız gereken soru şudur. Linux çekirdeğinde, BusyBox'ta veya MenuConfig kullanan herhangi bir sistemde make-alnoconfig ile başlarsam, yani her şeyi kapatırsam ve sonra o MenuConfig aracını açıp elimdeki listeden sembolleri bulup tek tek açarsam ne olur? Her sembolü açtığımda, arka planda çalışan bir bağımlılık çözümleyici, dependency resolver vardır. Bu araç benim yerime diğer sembolleri açabilir, değerlerini değiştirebilir veya benzeri işlemler yapabilir. İşte MenuConfig içinde bir sembole her dokunduğumda, onu açtığımda veya kapattığımda bu mekanizma her seferinde çalışır. Çekirdekteki diğer sembollerle etkileşime girebilir ama bu pek umurumda değil. Tek önemsediğim alnoconfig ile ardından kontrol listemdeki sembolleri tek tek açmış olmam. Ve derledim. Bunu elle yapmayı biliyor. Peki bu süreci otomatikleştirebilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Mini-config tam olarak bunu yapar. Buradaki sihirli komut satırı şudur. make-alnoconfig config dosyadı. Bu dosya tüm o sembolleri içerir. Aslında korkunç bir isim. Yıllar önceki o Yamam'ın, patch, büyük, diğer şeylerin yanı sıra, var olmayan bir sembolü ayarlamaya çalıştığınızda sizi uyaran make mini config hedefi eklemekti. Onu sessizce görmezden hop, hata yaptınız, bu sembol yok diye türden bir şeydi. Roman Zippel adında birinden kaynaklanan bazı gereksiz teknik tartışmalar, o artık orada olmasa bile neyse, yine konuyu dağıttım. Sonuç olarak bu, BusyBox'u çok daha bir şekilde yapılandırmak için oldukça faydalı bir tekniktir. Ve sonra LD kullanıldı. Bunun komut satırında değil. Bir ortam değişkeni, environment variable olduğunu belirtti. Komut satırında değil. Ortam değişkeni olarak. Satırı, make korkunçtur. Üzgünüm, insanlar Python'a anlamlı
Boşluklar, white space yüzünden yükleniyorlar. Ama Mackey'in birçok yerde boşluk değil de tab gerektirdiği gerçeğini tamamen görmezden geliyorlar. Sanki hayır. İşlerin hangi sırayla gerçekleştiğini önemsemeniz gereken ama üzerinde kontrolünüzün olmadı. Aynı bağlamda emirsel ve bildirimsel kodu birleştiriyor. Neyse, konu dışına çıkmayalım, bu konuda koca bir nutuk var. Evet, konfigüre, Make ve Make install. İşlemlerinin hepsinin değiştirilmesi gerekiyor. Sadece kimse neyle değiştirileceği konusunda uzlaşamıyor. Zaten tüm o meselesine girmiştim, biliyorsunuz. Çapraz derleme ile kesinlikle çalış ve kontrol ettiği şeylerin yarısı zaten POSIX tarafından belirlenmiş durumda. Eğer derleme ortamınız POSIX değil, derleme ortamınızı düzeltin. Ve Make install. Tabii ki bir paket yöneticisinin ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değil, her neyse. Fakat bu sırada biz konfigüre, Make ve Make install yapıyoruz, config grafı sadece nereye kurulacağını söylüyor. Ben ayıklanmamış unstripped sürümü kuruyor. Olur da üzerinde GDB falan çalıştırmak isterim diye. Ve sonra kopyalama girişimimdi. Dinamik kütüphaneleri çapraz derleyiciden Crosso compiler sisteme aktarıp dinamik bağlama seçeneği sunmaya çalıştım. Ancak bu bölümün tamamını görmezden çünkü çalışmıyor. Girişimim olduğunu görebilirsiniz ve sorun şu ki tek bir çapraz derleyici ile bunu kolayca çalıştırabiliyorum ancak farklıca kütüphaneleri kullanabilecek tüm çapraz derleyicilerle çalışmasını sağlamak için çok fazla test gerekiyor. Listemde bu yüzden bunu çalıştırma çabamı şimdilik es geçin. Eğer ek paketler inşa etmek istersem burada ikinci bir örneğim var. Peki ya daha fazla şeyi çapraz derlemek istersem dropper'i çapraz derleyip sisteme kurma örneği. Bunlar sadece daha fazla şeyi çapraz derlemek istemeniz durumunda aynı altyapıyı farklı paketlerle kullanmaya dair örneklerdir. Ve en sonunda sonuna bakmak için sürekli bu dosyayı açıp duruyordum. İşte bunu bir CPO GZ dosyasına dönüştüren komut buradadır. Bu inşa betinin yaptığı, eğer ona Mustakros'taki araç zinciri paketlerinden birini verirseniz size çalışan bir sistem üretecektir. Şimdi sunumun geri kalanında Rich Felker ile konuştuğum araç zincirlerinden bahsedeceğim kendisiyle. Aslında birlikte çalışıyoruz. Amacım ona ikili sürümler yayınlat. Böylece sizi doğrudan bir URL'ye yönlendirip önceden derlenmiş araç zincirini indirmenizi, çıkarmanızı, yolunuza pet eklemenizi ve sistemi inşa etmeye başlamanızı sağlayabilirdim. Henüz hazır değil çünkü kendisi çok meşgul. Ben de hiçbir yerde barındırmıyorum çünkü. GPL ve 3 lisanslı ve bu işlerin bana hiç istemiyorum. VisiBox sorumlusu olduğum dönemde mahkemeye taşınan ilk GPL yaptırım davalarını ben başlattım. Aklı başında. Hiç kimsenin istemeyeceği kadar çok şey biliyorum GPL yaptırımları hakkında. Bir yıl boyunca VisiBox ikililerini dağıtan şirketleri inceleyip hiçbirinin elimizde olmasını isteyeceğimiz bir kod ispatladıktan sonra bir sürü kaynak kod dökümüne bakıp VisiBox deposuna tek bir satır kod dahi ekleyemedikten sonra temelde şuna karar verdim. O topa girmek istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ama bu süreç beni lisans uyumluluğu konularında çok daha dikkatli yaptı. Çünkü vaktinizin büyük bir kısmını bunlarla uğraşarak geçiremezsiniz. Gerçekten dikkatli olmadan bu hukuki meselelerle uğraşamazsınız ki bir daha uğraşmak zorunda kalmayasınız. Tamam, bu basit bir kök dosya sistemi oluşturma örneğiydi ancak basit bir çekirdek oluşturmak korkunçtu. Bu yüzden hızlıca üzerinden geçelim çünkü vaktimiz kısıtlı. Hadi hızlıca. Çekirdek derleme sürecine bakalım. Size bu dosyanın başlangıcını daha önce göstermiştim. Bakın, konfigürasyon bir yapılandırma dosyası oluşturur. Cihaz açları, derice trees hakkında konuşacak pek vaktim olmadı ancak çekirdek ön yüklendiğinde ön yükleyici bootloader. Gerçek donanımda aslında iki ön yükleyici aşaması var. İlk aşama ön yükleyici, bootloader stage 1 şunu yapar. 2 dakikam mı kalmış? Tamam. Bana sonradan sorun. Gerçek donanım Keminun yapmak zorunda olmadığı şeyleri yapar. Yerleşik bir ön yükleyici. Şimdi bunu açıklayayım. Alno-Config ile başlıyoruz ve standart bir x86 sistemi kurmak için teoride ihtiyacınız olan 3 sembol şunlardır. Hangi anakartı kullanıyorum? Ve seri konsolum nerede? Bu 3 sembolü ayarlıyorum, derliyorum, Make. Başlatıyorum, boot ve hiç çıktı alamıyorum. Hiç çıktı alamamamın nedeni şudur. Print kapalı kalıyor. Peki neden print kapalı?
Çünkü config embedded sembolü. Aptalca özel durum saçmalıkları içeren. Bu yama commit ile bozuldu. Bu yama Alnojo config yapıldığında. Bu sembolü aç diyor, bu da bir menünün açılmasına neden oluyor, böylece çok da fazla sembol kapatılabiliyor ve sonuçta print de kapanmış oluyor. Yani aslında yapmanız gereken özel bir işlem. Şöyle bir satırınız olmalı, config embedded is not set. Normalde bir sembolün kapalı olduğunu konfigürasyona bu şekilde söylersiniz. Evet, diyez işareti yorum demektir ama bu özel yorum satırı işlevseldir. Bu satırı ekliyoruz. Ve artık çıktı alabiliyoruz ancak. Hiçbir dosya sistemi kök dizini, root, bağlayamadı diyor. Bu yüzden ona harici initer kontrolünü etkinleştirmesini söylemeliyiz, bunlar. Şu iki semboldür. Sonra da bin ise dosyasını çalıştıramadığını söyler. Bu yüzden temel olarak config terfe sembolünü açmam gerekiyor ki bir elif ikilisini ikili nasıl okuyacağını bilsin. Ve sonra şu noktaya geliyorum. Hello World'u okuyor. Bir kabuk shell. Beti çalıştırabilmek için config script sembolünü açmam gerekiyor. Ardından init betimi çalıştırabilirim. Ancak devtemp ifs'i bağlayamıyor, mount. Bana dev dizimini verecek olan dosya sistemini elde etmek için şu iki sembolü açmam gerekiyor. Daha da detaya girebilirdim ama temel olarak her bir hedef target için kullandığım minimum sembol seti buydu. GitHub'da Landay altında eskiden aborijinalini bu geliştirirken her hedef sistem için kullandım. Sembol seti şuradaydı. Targets dizininde bir sürü şey vardı. Mesela RV5 için olanı burada. Sistemi ön yükleyebilmek derlerken hangi arch değerini vereceğimi ve sonuçta oluşan ön yüklenebilir dosyanın hangi dizinde görüneceğini bilmem gerekiyordu. Bu kısım gecece derlemekle ilgili. Bunu önemsemenize gerek yok. Hangi konsol cihazını kullandığımı belirtmek için gereken konsol değeri. Ve işte sadece bu mimari, bu anakart ve üzerindeki cihaz seti için ekledim. Semboller burada. Temel olarak sistemin ayağa kalkması için gerekenler bu. Bu kart için ve işte onu yüklemek için kullanacağım kemi komutu da buradaydı. Bu sembol seti aslında ihtiyacınız olandan daha fazlasını içeren base config linux'a eklenmişti ama bunlar ayarlayacağım ortak sembollerdi. Yani aslında bunları inceleyebilir ve o sembollerin ne olduğunu görebilir. Bunların çoğuna ihtiyacınız yok ve biraz daha vaktim olsaydı ihtiyacınız ol. Listesini tek tek anlatırdım. Vaktimi açtım. Muhtemelen 1 veya 2 soru alabilirim. Alamazmışım, tamam. Odaya ihtiyacı varmış, kusura bakmayın. Sorularınızı bana daha sonra sorun.